Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bu arkadaşlar. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalımda tekrar buluştuk. Bugün 28 Mart 3 Nisan haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu haftanın haritasını görüyorsunuz. Yükselen Koç burcu arkadaşım özellikle maddi konularla alakalı biraz gerilimli bir süreç ama aynı zamanda güzel gelişmelere de gebe bir süreç. Onu da söyleyeyim. Neden diyeceksin? Şimdi burada sosyal çevre, maddi kazanımlarla alakalı ve hayallerle alakalı bir gündem var. Ay burada olduğu için gündem burada demektir. Ve ay aynı zamanda senin 4. evinin de yöneticisi. Yani aileyle alakalı da bir takım durumlar var. Aile büyükleri, köklerle alakalı ya da çekirdek aileyle alakalı bazı gündemler var. Mars'la çok yakın bir konumda olduğu için burada agresyonlar söz konusu olabilir. Kişisel gezegenin orada ve aynı zamanda Akrebin de yönetici gezegeni olduğu için belki borçlarla alakalı bir takım böyle stresli durumlar, gündemler olabilir. Bu aynı zamanda miras konularıyla da alakalı olabilir. Belki o dönem yani o hafta sen mirasla alakalı bazı agresif gelişmelerle karşılaşabilirsin demektir bu. Belki gerçi Merkür orada değil, kardeşlerle alakalı bir agresif durumlar olabilir mi diye düşündüm. Hani miras konularında oluyor ya genelde, o yüzden o aklıma geldi. Ama Venüs de orada, yani belki bu dönemde gerçekten parayla alakalı ciddi agresif tutumlar görebilirsin ve gösterebilirsin. Belki aniden bir borcun çıkması da söz konusu olabilir orada. Çünkü Mars Akrebin yönetici gezegeni olduğu için burası aynı zamanda krediler, borçlar kısmı da oluyor. Belki o dönemde işte borçlarla alakalı, para gündemleriyle alakalı sinirini bozacak bazı gelişmeler olabilir kısacası. Toparlayalım. Şimdi 10. evindeki Plüton burada Jüpiter'le çok güzel bir açıda. Jüpiter 9. evinin yöneticisi. Belki yurt dışı ile alakalı bir iş teklifi alacaksın bu dönemde. Uzun yolculuklarla alakalı belki taşınma gündeminde olabilir. Çünkü 12. ev uzaklaşmak, uzaklara gitmekle bağlantılıdır. Eğer burada böyle bir teklif alırsan kaçırma derim. Çünkü köklü dönüşümüne çok yardımcı olacak bir gündem olacak arkadaşlar. Şimdi Merkür'e baktığım zaman Merkür senin 6. evinin yöneticisi ve aynı zamanda 3. evinin yöneticisi. Belki kardeşlerden bir takım haberler alabilirsin veya onların hayatında yeni bir gelişme olabilir. 6. evinle alakalı olduğu için günlük rutinlerinle alakalı yeni bir şeye başlıyor olabilirsin. Ben daha çok bir haber alacağını düşünüyorum. Belki kardeşlerden ya da belki iş alanında yeni bir teklifle karşılaşabilirsin bu dönemde ve bunun açısı çok güzel. Yani sana dönüşmende çok yardımcı olacak. Kariyer anlamında tabii ki. Veya bu şey de olabilir. Yeni bir spora başlamak da olabilir. Koç burcunda olduğu için hareketi simgeliyor. Belki o dönemde sen yeni bir spora başlayacaksın. Yeni bir fikir gelecek aklına ya da böyle bir şey de olabilir. Şimdi Şiron'un orada olduğunu unutma. Biliyorsun 1 Nisan'da bir yeni ay da var. Burada fiziksel kazalara falan çok dikkat et sevgili Koç. Aynı zamanda bu gerçi Plüton'a da buradan kare yaptığı için birazcık görüyor yani. Yani burada kariyer anlamında da bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsin sevgili Koç burcu arkadaşım. Şimdi destek falına geçeceğim. Aslında ben bunu daha önce yorumluyordum. Bilgisayar bir anda kapandı. Bozmak istemedim. O yüzden kartlarım bu şekilde. Toprak sekizlisi geldi. Yani bir şeyin ödüllendirilmesi, beklediğim bir iş konusunda beklediğim bir gelişmenin bu dönemde tamamlanması. Belki daha önce çalıştın, hakkını alamadın, orada bir problem olmuştu veya bekleme sürecindeydin. İşte şimdi bunun ödülünü alacaksın, parayla alakalı. Çok seni heyecanlandıracak bir durum olacak bu. Belki yeni bir İşle alakalı beklediğin ama bir türlü gelmeyen sana bu işle alakalı yeni bir sürece giriyorsun. Bir haber alıyorsun ve eline para geçiyor şeklinde yorumlayabiliriz.
Şimdi su şövalyesi. İşte burada da bir dilek, bir umut söz konusu. Belki artık olmayacak zannettiğim bir şeyin, kaybettim zannettiğim bir şeyin bu dönemde gerçekleşmesi söz konusu sevgili Koç burcu arkadaşım. Su onlusu. Burada çok güzel bir gündem var. Belki evlilik karar veriyorsun veya aile içerisinde çok mutlu olacağınız bir süreç başlıyor. Zara kartının gelmesi bu yine parayla bağlantılı. Yani bir gelişme olacak parayla alakalı ve verilen görülen değerle alakalı sevgili arkadaşım. Bu dönemde duygusal anlamda da seni çok çok mutlu edecek gelişmelerin olacağını ben düşünüyorum. Su üçlüsü ve bir kutlama yapılıyor. Belki bir nişan söz gündeminiz olabilir bu dönemde. Bu heyecanlanacağınız süreç nedir? Yani bir işin sonlanması, artık bir karara bağlanması şeklinde yorumlayalım bunu. Yani bir işi tamamlıyorsun sen. Bir işten ayrılmayı mı ümit ediyordun? Evet, bu dönemde olacak demektir. Ve kaybettim zannettiğim bir şeyle alakalı bir huzura bağlanması söz konusu. Bu daha çok aslında duygusal anlamda düşünürsek bir aşk ilişkisinin bir sonuca bağlanması veya artık ayrıldık dediğin bir kişiyle tekrar bir ilişkiye başlaman söz konusu olabilir. Şimdi burada Aral kartıyla bağlantılı olarak yorumlarsak, evet duygusal anlamda gerçekten bir boşluk dönemindeymişsin. Ama bu dönemde artık toparlanıyorsun ve bu kesinlikle senin beklediğin bir durum. Ümit ettiğin, hatta dilek dilediğin bir konu arkadaşım. Bir kutlama yapacağın kesin. Şimdi Asiranta kartının gelmesi, belki de bir kişiyi terk ediyorsun. Terk ettin. Ama bunu o kadar çok istiyordun ki yani bir türlü yapamıyordun belki de bunu. Ve artık bu dönemde bir karar veriyorsun. Ve bu senin için hayırlı bir karar olarak görünüyor. Şimdi uzun bir yolculuğun da var bu arada. Bu senin gerçekleşen dileğinle alakalı bir yolculuk söz konusu. Yani bir yolun sonunda olacak görünüyor sevgili arkadaşım. Evet, su onlusu gelmesi ve eş kartların gelmesi zaten aile olarak eşinle, eşin varsa tabii ya da partnerinle diyelim. Eğer partnerinse bu evleniyorsun zaten, onu söyleyeyim. Evlilik düşüncen varsa bu dönemde evlilik olacağı kesin. Ya da karar veriyorsun yani en kötü ihtimalle. Ve burada bir evlilik gündemi var. Bunun haricinde eğer eşinle beklediğin bir durum varsa, dilediğiniz bir dilek varsa ortak, bunun gerçekleştiğini gösteriyor. Ve burada yine hisse ve aynı element kartlarının gelmesi çok enteresan. Demek ki bir şeye çok odaklandım bu dönemde sen ve bu gerçekleşiyor sevgili arkadaşım. Ve bunu da ateş grubundan bir bayandan haber alarak öğreniyorsun. Evet. Şimdi aşk açılımı yapacağız senin için. Aşk hayatında alakalı olarak. Şimdi oldukça acı çektiğim bir süreç geride kalmış olabilir bir defa. Burada yaralandığım bir nokta var ve sana acı çektiriyor olarak görünüyor. Adalet, belki hak gelmesiyle alakalı. Karşı tarafın sana adil davranmadığını düşünerek sen bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirsin bu dönemde. Ama burada merak etme, çünkü ilahi adalet diye bir şey var sevgili arkadaşım. Aslında sen de bunu biliyorsun, yani karşı tarafta bunu isteyerek yapmıyor diye düşünüyorsun. Ve durumun düzeleceğini sen de göreceksin. Fakat bu kişinin de bazı engelleri var önünde olarak görünüyor. Yani bir engel var. Yani onun aslında kişisel görüşüyle alakalı bir takım sıkıntıları var. Ya hayır, bu bana uymuyor diyor sanki. Ve onu aşamıyorsunuz gibi görünüyor. Aşamadığınız noktalar olmuş. Şimdi burada ateş kraliçesi, yani kendisi için çok güçlü savunmaları olduğunu görüyorum ben. Aynı şekilde sen de öylesin. Yani ikinizin de haklı yönleri var aslına bakarsanız.
Ama verilen değer çok yüksek gerçekten. Şimdi hayatında birisi yoksa zaten bu dönemde birisi çıkabilir. Gerçekten kendisine çok değer vereceğin bir kişi karşına çıkabilir. Aynı zamanda bu kişi biraz böyle maddi olarak da iyi konumda olarak görünüyor. Ve bir kalabalık bir ortamda tanışmanız gerçekleşebilir sevgili arkadaşım. Bu aynı zamanda şimdi evli olan arkadaşlar ya da partneri olan arkadaşlarım için burada bir karar veriliyor veya veremediğiniz bir karar da olabilir bu zamana kadar. Hep önünde bir engel, yani anlaşamadığınız bir durum olabilir. Bu dönemde anlaşmazlıklar devam edecek ama bir orta yol bulunacak. Ya tamam, böyle istemiyorsun ama en azından şöyle olsun gibi bir karar verilebilir. Bu bahar dönemleri sizin için çok güzel geçecek arkadaşlar. Yatağın kartının gelmesi burada blokajların olduğunu gösteriyor. Belki bu aynı zamanda senin arkandan çevrilen işleri de gösteriyor arkadaşım. Şimdi eğer partnerin varsa partnerinin belki arkadaşları, yakın çevresi falan, yani araştırılıyorsun, onu söyleyeceğim sana. Ve burada aynı zamanda geçmişten bir kişinin de seni araştırdığı, hafiyelik yaptığı yapması olabilir sevgili arkadaşım. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Zaten deste de onay vermiyor kesinlikle. Yani geçmişten gelene pek bence tenezzül etme. Çünkü yeni kapılar açılıyor sana. Şimdi toparlayalım. Evli olan arkadaşlar için bir anlaşmazlık var. Ve bu anlaşmazlık bir türlü aşılamıyor. O kendi açısından haklı, sen kendi açından haklısın. Bir orta nokta bulunamıyor ama en azından bu hafta şöyle bir şey var. Tamam, bu böyle, yani bir taraf bir şeyi kabul ediyor, bir taraf bir şeyi kabulleniyor gibi. Engelli ama bir şekilde ilerliyor olarak görünmüş. Herhangi bir ayrılık vesaire görmedim. Eğer yalnızım ben diyorsan burada karşına çok değer vereceğin, hatta maddi olarak da çok iyi konumda olan birisi karşına çıkabilir. Bir de geçmişten bir dönüş olarak çıkıyor deste. Geçmişten dönüş gelirse arkadaşlar bu kişi için pek olumlu cevap vermediğini söyleyebilirim. Sevgili Koç burcu arkadaşım, umarım en iyi gelişmeler seninle olsun. Şimdilik açılımımız böyle. Kanalıma abone olmayı sakın unutma sevgili arkadaşım. Yeni yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Merhaba sevgili Boğa burcu arkadaşım. Nasılsın? Umarım iyisindir. Şimdi yeni haftayı konuşacağız. 28 Mart 3 Nisan haftasını konuşuyoruz. Bakalım sende ne gibi gelişmeler var? Haritanı görüyorsun. Ay 10. evinde. Yani burada kariyer anlamında bir takım sıkıntılar olabilir sevgili arkadaşım. Ay biliyorsun aynı zamanda 3. evinin yöneticisi. Belki kardeşler, yakın çevre, eğitimle alakalı, kısa yolculuklarla alakalı bazı sıkıntılar olabilir bu dönemde. Bunun dışında Venüs de burada bir karede arkadaşlar. Yani senin kişisel gezegenin. Burada bedenen belki de bir takım sıkıntılar, stresler yaşayabilirsin. Aynı zamanda fiziksel sağlığına da dikkat etmeni öneririm. Uranüs'te sert bir kontağı var çünkü. Şimdi bir de Mars'a bakalım. Mars'la Ay kavuşum halinde görüyorsun. Mars senin 12. evinin yöneticisi, aynı zamanda Akrebin yöneticisi. Şimdi burada hem aslında ilişkilerinle alakalı, evliliğinle alakalı bazı agresyonlu süreçler olabilir. Bir de senin psikolojik olarak gerildiğin bir dönem olabilir bu hafta. Ama şimdi mavi açılara bakalım biz. Jüpiter ve Neptün. Bir de Güneş de, Merkür de burada güzel bir açıda. Yani psikolojik anlamda senin yeni bir sürece başladığını gösteriyor. Belki bu arkadan konuşulan durumlar veya destekleri de yönetiyor sevgili arkadaşım. Burada belki bir destek alacaksın. Bu da neyle alakalı olacak? Plüton'la bağlantılı olduğu için belki 9. evinle bağlantılı bir takım gelişmeler var. Yani senin yurt dışı ile alakalı süreçlerin varsa mesela beklediğin, bununla alakalı haberler ve destekler yolda diyebilirim. Merkür senin burcuna geçtiği zaman bu haberleri alacaksın. Bir de Güneş senin hangi evinin yöneticisi? 4. ev. Yani senin aile
konuların çekirdek aile ya da aile büyükleriyle alakalı böyle şifalanıcı bir sürecin var. Burada güzel gündemler var. Belki onlardan alacağın bir takım destekler var. Senin köklü dönüşümünle alakalı güzel süreçlerinin olduğunu söyleyebilirim. 5. evine baktığım zaman Başak, Başak'ın yöneticisi Merkür. Merkür şu anda 12. evinde. Burada yeni gelişmekte olan bir süreç olabilir bu. Belki yeni tanıştın ve etkilendin ve bu senin burcuna geçtiği zaman belki artık göz önüne gelmiş olacak. Daha güzel bir sürece geçmiş olacaksın sevgili arkadaşım. Bu aynı zamanda parasal evinin de yöneticisi. Burada iş konularıyla alakalı da maddi gelirlerinle alakalı konularla da ilgili gelişmelerin olabileceğini gösteriyor bize. Yani Merkür iyi açılarda olduğu zaman gerçekten haberler gelebilir ve aynı zamanda senin 2. evinin yöneticisi olduğu için parasal anlamda güzel gelişmelerle karşılaşırsın. Belki toplu bir para geçecek eline, Plüton'la bağlantılı çünkü. Umarım öyle olsun. Şimdi deste yorumlarımıza geçelim. Ateş uşağı. Evet, bir haber bekliyoruz sanki ve bu haberle alakalı bekleme sürecimiz oldukça da uzamış görünüyor. Uzun zamandır bekliyoruz belki de. Ateş ikilisi. Ve bir karar da veremiyoruz. Belki bu bir yeni iş kurmak olabilir, kendi iş yerini açmak olabilir. Yani bir yatırımla alakalı olabilir bu. Bununla alakalı çok sıkıntılı bir süreç geçirmiş olarak görünüyoruz. Kararsız bir aşamadayız sevgili arkadaşım. Burada aslında bir bayan figür de çıktı. Belki bu eşiniz de olabilir. Yani çok kararsız ve sizi sıkıntıya sokan bir süreç aslında olmuş. Evet, bu haber gelecek. Bir sürece ihtiyaç var sadece. Yani zamana takılmış gibi görünüyor. Ve bunu yine bir bayandan haber alarak öğrenebilirsin. Aileyle alakalı belki bir borç gündemi var. Yani ailece bir borcun altında mısınız acaba? Veya sıkıntılı bir süreç mi geçiriyoruz? Bu yatırımla alakalı ya da bu açılacak işle alakalı ya da işe girmekle alakalı bir sıkıntılı bir süreç var. Ama bu sıkıntılı sürecin artık geride kalacağını müjdeliyor. Bu iş yeri ise, eğer kurulmak istenen bir iş yeri ise, bu kuruluyor bir defa. Yani zor bir şekilde ama kuruluyor. Ya da o iş yerine sen gireceksin ve gerçekten huzur, bolluk, bereket seni bekliyor. Özellikle de tutkuyla istediğin bir işse bu. Bununla alakalı emeline ulaşıyorsun. Beklediğin bir şeymiş zaten bu. Parasal mevzularla alakalı beklediğin bir durum. Bu gerçekleşiyor sevgili arkadaşım. Şimdi aşk yorumunu da yapacağız ama burada bir özet geçelim. Şimdi beklenen bir durum var ya da yaptığın bir başvuru var. Bununla alakalı bir sıkıntılı bir süreç geçirmişsin ve artık bu hafta 28 Mart haftasında tap noktasına gelecek. İşte burada sakın kendini bırakma. Çünkü daha sonrasında bu olay tam da senin istediğin gibi ilerleyecek olarak görünüyor. Beklediğin şey gerçekleşecek yani. Aslında çok güzel çıktı. Umut ettiğin her neyse bu hafta ciddi anlamda sinyaller alabilirsin. Şimdi duygusal hayatın için bakalım. Hava beşlisi. Fevri bir karar vermiş olabilirsin duygusal hayatınla ilgili olarak. Konuşamadım, kusura bakmayın. Yani bir şey öğreniyorsun ya da bir şey duydun ve bu duyduğun şeyle alakalı veya karşı tarafın sana göstermiş olduğu tepkiyle alakalı çok fevrice davranabilirsin bu dönemde. Fakat bu pek mantıklı ve akıllıca olmayacak. Belki evlilik düşünüyorsun. Bu yine fevri bir karar olabilir sevgili arkadaşım. Buna çok dikkat et. Venüs'le
Satürn bu arada haritaya gözüm ilişti. 21 derecede kavuşmuş halde. Yani aslında bu dönemde evlenirsen mesela bu hem seni çok zorlayacak bir durum ama Satürn orada tutkal etkisi gösterdiği için de ayrılık da gerçekleşmez. Yani gerçekten kalıcı bir beraberlik olur. Eğer seviyorsan ve bu sevgi devam edecekse okey, ama daha sonra pişmanlık yaşar mısın? İşte pişman olursan ayrılman çok çok zor olur. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Birlik kartı burada ters geldi. Demek ki henüz tam olarak anlaşamadığın noktalar var. Bu bir iş ortaklığı da olabilir. Ya iş ortaklığı ya da duygusal anlamda bir beraberliğin varsa bir evlilik kararı verebilirsin. Burada çok iyi ölç tart sevgili arkadaşım. Bu arada bu kişi şu anda beraber olduğun kişi olabilir veya geçmişten dönecek bir kişi de olabilir olarak görünüyor sevgili arkadaşım. Kitap kartı ters. Yani bilmediğin noktalar olabilir. Hayırlı bir kapıdan girdiğin görünüyor. Burada yeni haberlerin var, yeni gelişmelerin var ve valide kartı geldi. Yani nazara da gelebilirsin veya bu beraberliğe karşı çıkan insanlar olabilir. Veya eşim var benim diyorsan zaten eşinle alakalı fevri kararlar sakın verme bu dönemde. Artık sabrının sonuna geldiğini görüyorum ben. Yani bir şekilde bir çözüm bulmam gerekiyor dediğin bir dönem. Eşinle alakalı anlaşamadığın noktalar varsa mesela artık sabrın taşabilir ve fevrice bir karar verebilirsin. Bunu sakın yapma. Daha sonrasında pişman olabilirsin sevgili arkadaşım. Eğer benim partnerim var, evet evliliği de düşünüyorum diyorsan bu dönemde yine fevri bir kararla evlilik kararı verebilirsin. Bunu da uygulamadan önce çok çok iyi düşün, tart, ama sen boğa burcusun. Mutlaka zaten ölçüp tartıp öyle değerlendirirsin diye düşünüyorum. Umarım her şey gönlünce olsun sevgili boğa burcu arkadaşım. Kanalıma abone olmayı sakın unutma. Zil bildirimlerini aç. Yeni yorumlarda tekrar görüşürüz. Kendine çok çok iyi bak. O zamana kadar konuşamadım. Hoşça kal. Merhaba sevgili İkizler Burcu'm, nasılsın? Nilda ile kanalıma hoş geldin. Şimdi 28 Mart 3 Nisan haftasını konuşuyoruz. Bu hafta biliyorsun bir de yeni ayımız var 1 Nisan'da. Bu yeni ay Koç burcunda olacak sevgili arkadaşım. Senin 11. evinde, yani sosyal çevre evinde ve kariyer kazançları evi. Aynı zamanda büyük paralar. Şimdi burada bir aslında yaralanmış olabilirsin kariyer kazançlarınla alakalı. İşte bu dönemde bu seni psikolojik olarak bayağı etkilemiş, yormuş olabilir bu hafta boyunca. Bunu düşünüyor olabilirsin, buna odaklanmış olabilirsin. Çünkü Venüs, özür dilerim, Uranüs orada ve 9. evine bayağı bir kare yapmış görüyorsun. Hem Venüs'e hem Mars'la Ay zaten yan yana neredeyse değil kavuşmuş halde. Yani bu süreçte seni epey ruhen yormuş olabilir. Biliyorsun Boğa burcu aynı zamanda maddiyatı da yönetiyor ve parasal anlamda da seni yormuş olabilir. Çünkü Ay zaten senin 2. evinin yöneticisi. Dolayısıyla belki parasal anlamda da yorulmuş olabilirsin. Ki zaten Merkür 1 derece Koç burcunda görüyorsun. Belki yeni bir kariyere başlayacaksın. Yeni bir kazanca doğru gidiyorsun. Olabilir ki burada Merkür'ün açısı çok güzel. Plüton'la güzel bir açısı var. Aynı zamanda Jüpiter'in de Plüton'la güzel bir açısı var görüyorsun. Yeni bir kariyere başlama ihtimalin çok yüksek ve köklü bir dönüşüm yaratacak bu. 8. evinle alakalı. Yani belki bir miras konusu olabilir bu. Ya da ekstra bir kazancını artık reel şekilde, yani asıl kazancın haline getiriyor olabilirsin. Plüton aynı zamanda Akrebin yöneticisi biliyorsun. Şimdi Akrep'e de bakacağız. 6. evle bağlantılı görüyorsun. Yani günlük rutinlerini, iş hayatını tamamen değiştirecek bir sürece hazır ol derim ben sana. Bu süreçte gerçekten güzel gelişmeler olacaktır. Güneş de Koç burcunda bayağı harekete geçmiş olarak görünüyorsun.
Belki bu bahar sürecinde yepyeni gelişmeler olacak. Gördüğün zararla alakalı, şurada Şiron'u görüyorsun. Bununla beraber yepyeni bir karar vermiş olabilirsin. Belki bu dönemde yeni adımlar atıyorsun ve bu adımlar seni köklü dönüşüme doğru götürüyor. Ayrıca Jüpiter Yay burcunun yöneticisi olduğu için de bu senin ilişkilerini de etkileyecek bir durum olabilir. Dolayısıyla belki bir evlilik kararı da veriyor olabilirsin. Veya eşin varsa, evliysen onun kariyer kazançlarıyla alakalı çok çok güzel gelişmeler olabilir. Şimdi başka ekleyeceğimiz ne var? Aşk hayatına bakarsak Venüs'ün orada sıkıntılarda olduğunu görüyoruz. Eğer bir beraberliğin varsa bu dönemde iletişimine dikkat et, verdiğin kararlara da dikkat et. Burada çünkü epey bir zorlanacağın bir süreç söz konusu. Yani hayat böyle, hem parayı hem aşkı biliyorsun aynı anda vermiyor. Sırayla gidiyor. Hayat bu şekilde bizi sınıyor. Bu süreçler geçici sevgili arkadaşım. Bekle bakalım, yani eğer flört evresindeysen şu dönemde çok da acele etme derim ben sana. Başka ne konuyla alakalı bilgi verebilirim? Ev aile konularında alakalıysa 4. evinin yöneticisine bakacağız. Belki gerçekten burada bir ev almak ya da evlenmekle alakalı yeni bir sürece adım atmış olabilirsin. Veya aile büyüklerinle alakalı bir haber alabilirsin. Yani bu da şifalandırıcı bir haber. Yani güzel bir haber olacaktır. Belki onlardan bir destek alacaksın gibi düşünelim bunu. Bunun dışında deste açılımımıza dönelim diyorum. Bakalım. Biliyorsun asıl olan frekans. Yani senin frekansın kötüyse zaten harita ne derse desin sen kötü görürsün. Dolayısıyla frekansımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Bakalım bu dönemde seni neler bekliyor sevgili ikizler. Su dokuzlusu. Evet, tartışmalı bir durum söz konusu. Yani bu aslında aynı zamanda bir dileğimiz var ve bu durumla alakalı kendimizi yiyip bitiriyoruz. İşte bu konunun artık sonuna geldiğimiz bir dönem. Yani bırakamadığımız, takılı kaldığımız bir süreç var aslında. Bu da büyük bir ihtimalle ya çocuğumuzla alakalı ya da burada parasal bir gündem de söz konusu olabilir. Yani bu flört evresindeki bir kişiyle de alakalı olabilir, parayla da alakalı olabilir. En düşük ihtimalde ben çocukla alakalı diye düşünüyorum. Ama tabii herkesin hayatında farklı farklı şeyler olabiliyor. Ve burada yeni bir haber alıyoruz. Belki kariyer anlamında çok güzel bir destek alabiliriz bu dönemde. Su yedilisi. Kafamızın karışacağı, bizi şaşırtacak bazı süreçler var önümüzde. Ama çok sağlam bir teklif bu. Yani size sunulan bir teklif var bu hafta. İnanamayacaksınız, yani çok sağlam ve sizi çok mutlu edecek bir haber arkadaşlar. Elinize bir evrak geçiyor. Bu aynı zamanda bir anlaşma da olabilir. Yani iş anlaşması anlamında da olabilir. Veya şunu hissettim ben, çocuğunuzla alakalı bir evrak süreci olabilir. Veya çocuğunuzun işte belki okulla alakalı, okula yazdırmanız gibi düşünelim bunu. Bu böyle bir süreç olabilir. Bir de sizin çok istediğiniz, beklediğiniz bir durum var. Bu belki işle alakalıdır ya da duygusal hayatınızda olabilir aslına bakarsanız. Bunun detayını şimdi göreceğiz. Ve bu iş sürecinde gerçekten çok üzüldüğünüzü görüyorum ben arkadaşlar. İş hayatınızla alakalı üzüldüğünüz bir süreçtesiniz aslında. Şimdi beklediğiniz bir kişi varsa, özellikle geçmişten beklediğiniz bir kişi, ayrıldım ama hala seviyorum dediğiniz bir kişi varsa bununla ilgili bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Şimdi aşk açılımında detayına gireceğiz zaten. Bir de sizin çok üzüldüğünüz veya size üstünüze çok sıkıntı olan bir durum varsa bu evrakla alakalı, işte o çocukla alakalı dediğim konu, bununla alakalı bir hafifleme yaşayacaksınız bu dönemde. Yeni bir iş kesinlikle var. Çok hayırlı bir kapı ve yaşanan bir sıkıntı varsa işle alakalı veya
Evle alakalı kafanızı karıştıran bir sıkıntılı süreciniz varsa arkadaşlar, bu sıkıntılı süreç yerini huzura bırakıyor bu dönemde. Zaten Şironlu bir yeni ay geçiriyoruz biliyorsunuz. Bu konu demek ki biraz hepimizi bunaltacak ve sonrasında yerini huzura bırakacak, şifaya bırakacak diye yorumlayabiliriz. Şimdi duygusal anlamda yükselen ikizleri neler bekliyor? Bir bakalım. Hava yedilisi. Burada verdiğimiz bir karardan pişmanlık söz konusu. Veya karşı taraf böyle fevri bir karar verdiyse onun pişmanlığı söz konusu. Güneş kartının gelmesi burada sizi çok mutlu edecek bir gelişmenin olacağını gösteriyor. Bir haber alıyorsunuz, belki bir geri dönüş alıyorsunuz sevgili ikizler. Su beşlisi. Ama bu geri dönüş şöyle bir şey. Yani evet, bir geri dönüş var ama sizi yine de tam tatmin etmiyor gibi bir durum var arkadaşlar. Yani bir ayrılık yaşamışız büyük bir ihtimalle ve bu kişinin geri dönmesini istiyoruz. Ayrıyız şu anda ve bu kişinin aslında çok da olumlu olmadığını gösteriyor deste. Evet, çok sabrediyoruz gerçekten. Sabretmişiz yani. Geri dönmesini istiyoruz. Yani çok sabretmek gerekiyor arkadaşlar. Bu kişiyle beraberliğimizin düzgün bir şekilde devam etmesi için çok sabırlı olmak gerekiyor. Biraz ele avuca sığmaz bir kişi gibi. Ve çok net haberler aldığımızı görüyorum ben. Aslında deste geri dönüş için pek onay vermedi. Ama şöyle bir şey var. Yani yenilere yer aç diyor deste. Yani geçmişi boş ver. Yenilere yer aç diyor ve bu çok kısa bir zamanda olacak. Yani bu geçmişten dönüşü kafamızdan, kalbimizden atmamız çok zamanımızı almayacak. Çünkü karşınıza çok daha farklı, sizi tutkuyla sevecek bir kişinin karşınıza çıkacağını gösteriyor deste sevgili ikizler burcu. Yani bu geçmişi çok kafaya takmayın. Ben tabii spontan yorumlama yaptığım için biraz karışık oluyor olabilir. Özetlersem geçmişten dönüşe pek onay vermedi. Yani çok sabır gerektiren bir durum. Ama yeni bir ilişki fırsatı veriyor deste arkadaşlar. Ve bu gerçekten bir anda sizi etkileyebilecek bir kişi olabilir sevgili arkadaşım. Kanalıma abone olmayı sakın unutma. Bildirimleri aç. Yeni yorumlarda beni kaçırma diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Merhaba sevgili yengeç, Nilda ile kanalıma hoş geldin. Bugün 28 Mart 3 Nisan haftasını konuşuyoruz. Bakalım bu hafta seni nasıl gündemler bekliyor? Özellikle 8. ev konularına bir bakmanı istiyorum. Burada ödemelerle alakalı çok ciddi kareler var. Yani burada bir sterlin var her şeyden önce. Yani gerilimli bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kariyer anlamında. Çünkü Koç senin 10. evinin yöneticisi, 10. evin ve yöneticisi 8. evde. Yani burada belki ekstra gelirlerin var ve bu gelirlerinin engellenmesi söz konusu olabilir veya eşinin kazançlarıyla alakalı bir takım sıkıntılar olabilir sevgili arkadaşım. Ay aynı zamanda Yengeç burcunun yöneticisi, yani senin 1. evinin, yani seni zaten psikolojik olarak sıkan bir durum. Bedenen de bunu hissediyor olabilirsin bu hafta. Venüs'ün de burada sıkıntılarda olduğunu görüyoruz. Boğa burcunu baz alacağız. Yani kariyer kazançları yine ve terazi aynı zamanda. Terazi hangi evin senin? Bakalım buradan. 4. evin. Yani ailevi olarak da sıkıntıya sokabilecek bir durum söz konusu olabilir. Bu özellikle şu da olabilir. Şimdi miras konuları varsa hayatında özellikle burada paylaşımla alakalı bir takım durumlar olabilir. 3. evine bakalım. 3. evin burada Başak Burcu, Merkür 1 derece Koç burcunda. Yani burada yeni bir haber alıyor olabilirsin. Bu aynı zamanda 4. evine de karşıdan baktığı için köklere, yani aile büyükleriyle alakalı burada yeni bir haber almış olabilirsin. Aynı zamanda burada 7. evinde biliyorsun Plüton var. Plüton'un çok güzel bir açısı var. Belki de burada eşinin kazançlarıyla alakalı yeni bir gündem olabileceği gibi senin
bir aile kurman söz konusu da olabilir sevgili arkadaşlar. Bunun dışında bakalım neler var. Şimdi mavi açılara bakalım. Plüton Güneş'le ve Merkür'le çok güzel açılarda. Plüton Akrebin modern yöneticisi biliyorsun. Yani 5. evin. Belki bir flört evresi var şu anda ve bunu artık evliliğe taşımak istiyorsun. Bu dönemde evet bunu yapabilirsin. Fakat burada karşı çıkışlar da olabilir diye gösteriyor şuradaki kare özellikle. Şimdi başka neler var? Jüpiter'e bir bakalım. Jüpiter'in de güzel açıları var. 9. ev, yani belki yurt dışı ile alakalı bir takım durumlar var. Aynı zamanda yayın da yönetici gezegeni olduğu için belki hayat standartlarında çok büyük gelişmeler olabilir. Seni rahatlatacak, bolluk bereket verecek bir takım gelişmeler olabilir arkadaşlar. Bu aynı zamanda tabii çalışma hayatı da olarak da düşünüyoruz burayı. Belki yurt dışında çalışmak ya da yurt dışı ticaretle alakalı ya da yeni bir eğitim sürecinde olabilirsin bu dönemde sevgili arkadaşlar. Başka ne söyleyebiliriz? Burada 2. evine bakalım. Güneş 2. evini yönetiyor ve açılarını görmeni istiyorum. Burada çok muazzam bir açı var. Yani köklü bir değişim var sana ya. Birazcık aslında şironyen bir yeni ay süreci var bu dönemde. Belki de yara aldın. Yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldın diyelim. Ama bu senin hayatını köklü bir şekilde değiştiriyor. Bak görmeni istiyorum burada mavi açıları. Yani her alanda belki ilişki anlamında da ev aile konularıyla alakalı da iş hayatının anlamında da çok köklü bir değişim sürecinin evresindesin sevgili arkadaşım. Şimdi Lilith'i görüyor musun 12. evinde? Burada aslında fitne fesat bir kişinin de olduğunu söyleyebiliriz. Arkadan konuşmaların olduğu bir süreç bu. Aynı zamanda senin sağlık evin biliyorsun. Şimdi Lilith'in açılarına bir bakalım. Burada neler var? Bir karesi var Neptün'le ve Merkür'le. Belki yalan haberler olabilir bu süreçle alakalı. Yani şuraya bir kare yapıyor. İş konularıyla alakalı veya iş yerinden bir kişinin sana fitne fesatlık yaptığı bir süreç olabilir. Neptün'le de alakalı. Belki yurt dışıyla alakalı dediğim o işte senin kafanı kurcalayacak, senin arkandan kuyunu kazacak bir kişi. Artık 28 derecede bu da. Çünkü yani olayı bayağı bir abartmış görünüyor. Tam harekete geçmiş şeklinde görünüyor sevgili arkadaşlar. Neyse bu da bir detay olsun. Şimdi deste açılımımıza geçersek. Sevgili Yengeç Burcu arkadaşım, 28 Mart 3 Nisan haftası sana ne getirecek? Büyücü ve balık. Yani inanamayacağım bazı şeyler olabilir. Ya da bu olmaz ki dediğim bir durum var. Bu gerçekleştiği zaman sen burada biraz çekimser kalabilirsin. Veya bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Çok istediğin bir konuyla alakalı sana bir haber geliyor. Ve sen de hiç düşünmeden o konuya dahil oluyorsun. Bir iş teklifi de olabilir bu. Hayalinle alakalı bir şey. Çok sabrettiğin bir konuda bir haber geliyor ama sana burada kartlar bir uyarı veriyor sevgili arkadaşım. Burada egona çok büyütme. Yani çok egosantrik davranma diyor. Su kralı ve abanos. Aslında burada bir sıkıntı da var. Duygusal anlamda yaşanan bir sıkıntı. Belki duygusal hayatınla alakalı yaşanan bir sıkıntı. Hala sana acı veriyor. Bu dönemde rüyalarına çok dikkat et. Sezgilerin çok çok yüksek olacak bu dönemde arkadaşlar. Ve işle alakalı güzel fırsatlar gelecek önüne. Ve aile kurmakla alakalı veya bir iş yeri kurmakla alakalı güzel bir süreç içerisindesin. Güneş kartının gelmesi burada artık bazı şanssızlıkların kırıldığını gösteriyor. Yeni bir iş olabilir, yeni bir ev olabilir. Burada bir aynı zamanda taşınmazdan da bahsediyor. Şimdi Dastar kartının gelmesi, burada bir beklentimiz var. Aslında çok saf, temiz duygularla bekliyoruz biz bunu.
hayalimiz var yani. Şimdi bunun için özellikle bu hayal neyle alakalı olabilir? Burada bir hak edişimizle alakalı. Belki bir para hakkımız var ya da bir duygusal ilişkiyle alakalı bir hak edişimizin, hakkımızın yendiğini düşünebilirim burada. Şimdi çok güzel haberleşmeler var ve aynı zamanda çok güzel haberler gelecek size bu hafta. Belki evlilikle alakalı yeni kararlar verebiliriz. Çünkü alyans kartı geldi. Bir evlilik kararı da verebiliriz. Ya da evlilik içinde güzel bir karar verebiliriz eşimizle. Vallahi burada atımız şaha kalkmış görünüyor. Yani bir harekete geçme durumu var sevgili arkadaşım. Bu iş konusunda da olabilir, bir ortaklık da olabilir, duygusal anlamda da olabilir. Ama ben daha çok duygusal anlamda diye hissettim, ne yalan söyleyeyim. Ve ayrıca bu hafta bir hak edişimizle alakalı da güzel gelişmeler olacak. Hadi bakalım. Şimdi duygusal açıdan neler bekliyor Yengeç Burcu'nu? 28 Mart, 3 Nisan. Su uşağı. Evet, beklediğimiz bir haber. Beklediğimiz bir kişi. Kafamızda olan bir kişi. Yani bundan aslında hayatımızda biri varsa ondan ilgi bekliyoruz diye düşünelim bunu. Ve bu ilgiyi de gösteriyor bize. Belki bu dönemde artık olmuyor dediğimiz bir durum var. Ama bir bakacaksınız tersine dönmüş. Yani aslında umudunuzu kaybettiğiniz bir durum olabilir. Çok endişeli görünüyorsunuz. Özellikle partnerinizle alakalı çok kafanızı kurcalayan noktaların olduğunu görüyorum ben. Ateş Şövalyesi. Evet, fevri karar verme diyor bu hafta için. Çünkü daha sonrasında pişmanlık yaşayabilirsin. Burada fevri karardan kastım bir anda parlamak, patlamak, karşı tarafa agresif davranmakla alakalı. Çok dikkatli ol diyor. Çünkü ev kartının gelmesi burada çok güzel sevgili arkadaşım. Evli olan arkadaşlarım için çok güzel bir süreç. Yani burada bir duygusal bütünlük var. Belki evlilik içerisinde zaten böylesin. Ama burada yılan kartının gelmesi de aslında haneye düşmanlık yapacak bir kişinin olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşım. Eğer geçmişten bir dönüş bekliyorsan bu kişiyi sakın kabul etme diyor. Çünkü yılan kartıyla beraber geldi. Burada sana zarar verebilir diye gösteriyor. Bu arada evet, bir hak edişiniz var ama çok nazar çeken bir aile olduğunuzu görüyorum. Ya da partneriniz varsa bir nazar çeken bir beraberliğinizin olduğunu görüyorum. Bu konuda korumalarınızı yapın arkadaşlar. Dualarınızı okuyun. Ben her zaman nazar enerjisi gördüğüm fallarda bunu söylüyorum. İnşirah okuyun mesela. Evinizde Akgünlük yakın. Bu kesinlikle size iyi gelecektir. Şimdi evet, aslında bakın, bu geçmişten dönecek olan bu kişi var ya, bu kişi aslında sizin biraz araştırıyor. Yani ne yapıyor, ne ediyor veya sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Fakat bu kişiye kesinlikle onay vermiyor deste. Yani düşman olarak gösteriyor bunu resmen. Bir de eğer bir beraberliğiniz varsa bu beraberlikle alakalı da arkadaşlar bu beraberlikle alakalı çok güzel enerji verdi bana. Çok tutkulu ya da çok saygı değer demek geliyor içimden. Böyle bir beraberliğinizin olduğunu söylüyor. Ve evli olan arkadaşlar için de hane içine gelecek çok güzel bir haberden bahsediyor. Fakat bu haberle beraber nazar enerjisinin de sirayet edeceğini söylüyor. Bu yüzden de ben size korumalarınızı alın dedim. Bir de bir diğer enerji de evet, bir geçmişten dönüş daha var. Bu kişi toprak ve su elementi ağırlıklı bir kişi olacak arkadaşlar. Evet, bu kişiye onay veriyor. Ama diğer hava grubu olan bu kişiye onay vermiyor sevgili arkadaşım. Bunu da ilave etmek istedim. Siz tabii hayatınıza göre yorumlayın.
Bakalım hayırlısı olsun Yengeç burcu arkadaşım. Senin için en iyisi olsun. Bu arada kanalıma abone olmayı sakın unutma. Yeni açılımlarda benden haber almanı istiyorum. Beraber olmak istiyorum. Kendine iyi bak şimdilik. Hoşça kal. Merhaba sevgili Aslan. Nasılsın? Umarım iyisindir. Şimdi 28 Mart 3 Nisan haftasını konuşacağız. Bakalım seni nasıl gündemler bekliyormuş bu hafta. Ay 7. evinde yani karşıt evinde olması ve Uranüs'le burada kare yapması belki eşinle alakalı, eşinin işiyle alakalı bazı problemler yaşanabilir bu hafta. Veya eşinin senin işine karşı çıkması gibi düşünebiliriz bunu. Ay aynı zamanda yengecin de yöneticisi olduğu için bu seni psikolojik olarak yorabilir bu hafta sevgili arkadaşım. Aynı zamanda tabii karşıt evinde sadece Ay yok. Venüs'le de birleşmiş bir halde ve Satürn'le Venüs kavuşumunun da yaşandığı bir hafta olacak aynı zamanda. Ve Mars da orada. Yani karşında ciddi bir muhalefet olduğunu görüyorum ben. Özellikle bu hafta birazcık gergin olabilirsin. Mars senin 9. evini yönetiyor. Belki uzaklarla alakalı, yurt dışı ile alakalı işlerin varsa veya taşınma gündeminde varsa özellikle o konularla alakalı da gerginlik yaşayabilirsin. Bazı sıkıntılar, engellemelerle karşılaşabilirsin bu dönemde. Ve 10. evinin yöneticisi zaten 7. evinde olduğu için belki yöneticilerinle alakalı karşı karşıya gelme durumu söz konusu olabilir. Tabii bu aynı zamanda eşinle de karşı karşıya geleceğin süreçleri gösteriyor hali hazırda. Bunun dışında bakalım neler var. Tabii güzel açılar da var. Plüton'un yaptığı güzel açıları görüyorsun zaten. 8. evinde. Özellikle burada ekstra gelir kaynaklarıyla alakalı güzel süreçler yaşanabilir ve Jüpiter aynı zamanda yayın da yönetici gezegeni olduğu için 5. evin yani burada yatırımların, çocuklarla alakalı, aşk hayatınla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsin sevgili arkadaşım. Bir sonraki evreye taşımakla alakalı güzel süreçlerin olabilir. Evet biraz zorlu olacak fakat Satürn burada tutkal görevi gördüğü için yani ayrılık da olmaz mesela bu dönemde karar verip imza attığın sürece yani atarsan daha doğrusu ayrılık olmaz sevgili arkadaşım. Yani güzel süreçlerin var. Bir de 1 Nisan'da zaten bir yeni ay var. Şironyen bir yeni ay. Belki senin 9. evinle alakalı yurt dışı işlerin, işte akademik kariyerin vesaire bu konularla alakalı çok ciddi sorunlar çıktı. Bir şeyleri yapmak zorunda kaldın. Yaralandın o konularla alakalı. İşte bu süreç geçiyor sevgili arkadaşım hafta sonundan itibaren. Ve burada Merkür'ün 2 derece Koç burcunda olduğunu görüyoruz. Merkür hangi evini yönetiyor? Senin 2. evini. Yani yeni bir iş başlangıcı da olabilir ve yurt dışı ile alakalı olabilir. Uzaklarla alakalı olabilir diye görünüyor. İkizler aynı zamanda senin kariyer kazançlarının evi ve onun yöneticisi yine 9. evde. Yani iş ve parasal konularla alakalı da aslında güzel haberler, güzel süreçler olduğunu gösteriyor. Bunun dışında aşk hayatını söyledik. Ev aile konularıyla alakalıysa burada Mars'ın 7. evde olması belki bir aile müdahalesi olabilir bu dönemde. Eşinle alakalı veya evliliğinle alakalı yapmak istediğin bir konuda aile müdahalesi gerçekleşebilir. Yani bir şey var orada, agresif bir durum var ama geçici olduğunu unutma sakın. Akışta kal yani. Burada gerçekten hem gergin süreçler ama aynı zamanda yeniden yapılanmanın destekleyici süreçlerin olduğunu gösteriyor bu harita. Şimdi deste açılımınıza geçelim. Bakalım Aslan Burcu'nu neler bekliyormuş bu hafta. 28 Mart, 3 Nisan, yükselen Aslan Burcu. Bakalım seni nasıl süreçler bekliyor. Şimdi ateş yedilisi. Bir hak edişiminizin olduğunu gösteriyor burada. Ama daha hayata geçmemiş. Belki çok uzun zaman oldu. Bunu bekliyorsun, bunun varlığını biliyorsun. Fakat bu konuda harekete geçemedin. Olabilir. Bir hak edişin var. Hava kralı. Burada çok profesyonel bir destek alacağını görüyorum ben
sevgili arkadaşım. Burada bir destek ki yani seni böyle 3-4 aşama üste taşıyacak bir konu. Yani bir iş teklifi alabilirsin aslında. Toprak kraliçesi. Burada maddi anlamda bir takım belki beklentilerini karşılamayan durumlar olabilir. Bu arada bir evrak haberin var. Resmi bir evrak haberi görünüyor. Sanki bir şeyler durmuş, yani bekleme aşamasındayken bir şeyler durmuş, duraksamış olarak görünüyor. Evet, bekliyorsun, yani belki bir dileğin var bu konuyla alakalı. Bu bir aile büyüğünden bir destek de beklediğin anlamına geliyor. Bir destek, bir haber veya bir düşmanlık mı gördün bu dönemde? Evet, eş kartlar çıktı. Demek ki ailevi konularla alakalı sevgili arkadaşım, burada bir sıkıntı yaşanmış olarak görünüyor. Belki eşinin şöyle bir durumu mu var acaba? Eski eşi var ve onunla alakalı sıkıntılar mı yaşanıyor? Yani olabilir. Burada karşı karşıya gelmemeye dikkat et. Birazcık kalp kırıklığı var sanki bu dönemde. Ama burada sağlam bir zeminde olduğunu bilmeni isterim. Sağlam bir zemindesin. Orada bir sorun yok. Fakat burada moralini bozan, canını sıkan bazı noktalar var. Bu da belki senin gördüğün değer veya ailevi olarak yaşadığınız maddi süreçlerden dolayı olabilir. Fakat yılan kartının çıkması burada gerçekten bir düşmanının olduğunu gösteriyor. Sana düşmanlık yapmak isteyen veya ailene zarar vermek isteyen bir kişi, ki bu da kadın olarak çıkıyor sevgili arkadaşım. Yani bu dönemde kadın figürlere çok çok dikkat etmeni öneriyorum sevgili Aslan Burcu. Aşk hayatımız için bakalım. Bu kendini attı, bunu alacağım. Hava altılısı. Evet, zor bir durumun sonuna geliyoruz ve bu konuyla alakalı bir anlaşma yapılıyor. Bir resmi süreç var. Resmi bir evrak söz konusu. Toprak ikilisi. Belki bir ikilem arasında kalmış olabiliriz veya parasal olarak dengeleri şaşırmış olabiliriz ailece. Belki bu aynı zamanda geçmişten bir dönüşle alakalı beklediğimiz ama bir türlü sonuca ulaşmayan bir konu olabilir. Belki kafamızı karıştırabilir bu dönüş. Aramızda mesafe olan bir kişi veya evliysek eşimizin uzak bir yolculuğa gitmesi. Yani bu aslında aynı zamanda kavuşmak anlamına da geliyor. Yani bir beklentimiz varsa bir kavuşma dönemi içinde olabiliriz. Toprak kralı ve kalif kartı. Yani burada beklediğimiz birisinin olduğunu, ayrı kaldığımız, belki eşimiz uzakta, yani yol mesafesinde olabilir veya ayrılık yaşamış olabiliriz sevgili arkadaşım. Buradan bir haber bekliyoruz biz ve bu haberin gelmesiyle alakalı sıkıntılı süreçlerden geçmişiz. Çok sabretmişiz, çok ümit ediyoruz sanki. O ilişkinin olması, tekrar kavuşmak, onunla alakalı bir haber almak olabilir. Evet, bu haber geliyor sana. Şansın çok yüksek. Yani yıldız kartının burada gelmesi burada bir şansımızın olduğunu gösteriyor. Evet, bitmiş ya bu ilişki. Bitmiş. Evet. Yani belki evliydik, ayrıldık. Fakat bu dönemde duygu bağının hala devam ettiğini söylemek istiyorum. Evet, bitirmiş olabiliriz ama tekrar bir dönüş olacaktır diyor deste. Bu arada hayatımızda kimse yoksa yeni bir ilişkiden ziyade geçmişte kalan bir kişinin tekrar dönmesi ve onunla tekrar bir ilişkiye başlama sürecimizi söyledi deste arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı sakın unutma. Yeni açılımlarda benden haber al, beraber analizlerimizi yapalım. Şimdilik kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Merhabalar sevgili Başak Burcum.
Nasılsın? Umarım iyisindir. Şimdi yeni haftayı konuşuyoruz. 28 Mart, 3 Nisan haftasını konuşacağız. 1 Nisan'da hemen bir yeni ay oldu ve Şironyen bir yeni ay oldu. Burada 8. evinde olan bir yeni aydan bahsediyoruz. Burada krediler, ödemeler, borçlarla alakalı bir gündemin olmuş olabilir. Veya bu önümüzdeki 15 gün bunlarla uğraşacak olabilirsin. Bir yapılanma süreci olabilir mesela borçlarla alakalı. Ve bu aynı zamanda mirasları da yönettiği için bu ev, belki miraslarla alakalı beklediğini bulamamış olabilirsin. Burada bir kayba uğramış olabilirsin mesela. İşle alakalı da bazı gelişmeler olmuş olabilir. Ki iş evinin yöneticisi, ikinci evine bakıyoruz. Venüs nerede? 6. evinde. Yani bir zorlama var orada. Belki 9. evinden gelen bir etki var burada. 9. eve giden aynı zamanda. Belki yurt dışı bağlantılı bir iş yapıyorsun. İşte burayla alakalı bir sıkışmışlık duygusu var. Bak 21 derece Venüs, 21 derece Satürn, 21 derece Ay. Yani burada gerçekten seni yoran bir durum söz konusu. Mars aynı zamanda Koç'un yöneticisi. Koç da senin 8. evin. Yani burada gerçekten belki ekstra gelirlerle alakalı bir durumun vardı. Burada Koç burcunun yöneticisinin burada olması sevgili arkadaşım bu konuyu buraya taşıyor. Yani gündeminle alakalı 6. ev yani günlük rutinlerini etkileyecek bir durum söz konusu. Belki sağlıkla alakalı da olabilir. Güneş nerede? Güneş 8. evde. Yine yani 12. evinin yöneticisi 8. evde. Bir belki operasyon durumun mu var acaba diye düşünüyorum. Ama burada bir durum varsa şifası da yolda demektir. Yani güzel açıları var çünkü. Şimdi güzel açılara geçersek burada mavili olan kısma bakıyoruz. Merkür'ün burada güzel bir açıda olduğunu görüyoruz. Güneş'in de güzel bir açısı var. Nereye? Plüton'a. Plüton senin 5. evin. Yatırımlarınla alakalı güzel gündemlerin olabilir. Güzel haberler alabilirsin. Çocuklarınla alakalı güzel haberler alabilirsin. Aşk hayatınla alakalı güzel haberler alabilirsin. Bunun dışında eşinin parasal kazancı ya da işiyle alakalı da bir haber alabilirsin burada. Yeni bir gelişme, gündem olabilir. Bu aynı zamanda uzaklara taşınmakla alakalı da olabilir. Şimdi ikinci evine bakarsan parasal anlamda sıkıntılar var. Evet, bazı durumlar, seni geren durumlar olabilir. Aşk hayatınla alakalı Satürn'e bakacağız. Satürn senin 6. evinde. Yani burada bir aşk ilişkisini düşünemiyorum. Neden? Çünkü 6. evin ya burada günlük rutinlerinle alakalı. Hani belki artık 21 derecede Venüs'le buluşması burada belki de bir kökleşmiş bir ilişki mi ya da bir bitiş mi söz konusu olacak? Eğer zaten bunu ileriye taşıyacaksak burada bir ayrılık da söz konusu olmaz. Satürn orada tutkal görevi görüyor arkadaşlar. Eğer ayrılık olacaksa da ayrılık olur yani kesin ve net bir şekilde. Bunun dışında neler olabilir? Ama burada köklü bir değişim, dönüşüm süreci de var yani. Çünkü buradan 7. eve çok güzel bir açı atmış. Aynı zamanda buradaki Jüpiter senin 4. evinin yöneticisi. Yani burada bir evlilikten de ev kurmaktan da bahsedebiliriz aslına bakarsanız. Ama bitiş olursa da biter yani bir daha bir dönüş vesaire olmaz diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda Ay senin 11. evinin yöneticisi. Söyledim mi bilmiyorum. Kendimi tekrar ediyorsam kusura bakma. Yani kariyer kazançlarınla alakalı burada biraz zorlayıcı bir süreç olduğunu söylemem lazım. Bir de kariyer anlamında bakalım. Burada yeni bir işe girmek ya da yeni bir haber almak, başvurduğunuz bir yerden bir dönüş almak söz konusu olabilir sevgili arkadaşım. Evet, şimdi deste açılımımıza geçelim. Seni bakalım nasıl gündemler bekliyor. Evet, bir konuda üzüntü yaşamışız. Bu özellikle parasal bir konu olabilir.
Belki beklediğimiz bir haberin gelmemesi şeklinde olabilir. Beklediğimiz bir paranın gelmemesi şeklinde olabilir. Evet, çocuklarla alakalı ve geçmişle alakalı bir haber geliyor size. Ve bu bir erkekten geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Geçmişten bir dönüş de olabilir aynı zamanda. Ve hızlı bir şekilde bazı şeyler gerçekleşecek. Hızlı bir şekilde bir işe girmek olabilir. Yani burada çok profesyonel bir şekilde davrandığımızı görüyorum. Demek ki bir işe mi giriyoruz acaba? Ve bir dönemin sonuna geliyoruz. Yani bir karar veriyoruz. Net ve kesin bir şekilde bir karar veriyoruz işle alakalı. Şimdi bu üzüldüğünüz konuyla alakalı bir düşmanlık yapan kişinin olduğunu görüyorum ben. Bu kişi hava grubu burçlarına mensup ya da haritasında bu etkiler yoğun olabilir. Bu kişinin bir düşmanlığını görebilirsiniz. Sizin hakkınızı yemiş olabilir bu kişi. Ve Dolunay evresinden sonra, yani bu 18 Mart'taki Dolunay evresinden sonra bu kişiyle alakalı gerçekleri görmüş olmalısınız diye düşünüyorum. Bir kayıp söz konusu, fakat yeni de bir kapı söz konusu. Yani bir işi bırakıp farklı bir işe girmek şeklinde bunu yorumlayabiliriz. İş konusunda başarı adımlarını atacağınız bir süreç, yeni bir işe girebileceğiniz bir süreç arkadaşlar. Yeni bir iş kurulumu olabilir bu. Ve eğer borçlarla alakalı sıkıntılar varsa özellikle bu dönemde borçları hafifletme olanağı bulacaksınız. Bir yandan da bir şey daha hissettim. Erkek çocuğu olan arkadaşlarım için onunla alakalı sıkıntılı süreçleriniz varsa bu dönemde onunla alakalı bu süreci de atlatıyorsunuz. Bir şekilde azat oluyorsunuz yani arkadaşlar. Sevgili Başak, bakalım duygusal hayatında seni neler bekliyor? Ateş yelirisi, kendimizi çok içe çektiğimiz bir dönem. Yani birazcık aslında kendimize döndüğümüz bir dönem. Daha çok duygusal olarak düşünüyoruz sanki. Histerik davranabiliriz bu dönemde. Buna dikkat etmek lazım. Yani bir şeyi bilmemekten, muallak bir durumla alakalı. Sanki partnerinizin ya da eşinizin sizden sakladığı bir şey ortaya çıkmış ve bu konuyla alakalı da şöyle bir süreç. Yani sanki sizden saklanan bir şey varmış ve bu saklanan şeyden dolayı planlarınızı değiştirmek zorunda kalmışsınız gibi düşünelim bunu. Ama şansınızın çok yüksek olduğunu görüyorum ben. Yani hislerinizin birazcık aslında körelmiş olduğunu geçtiğimiz dönemde. Belki rüya bile göremiyordunuz, bazı şeyleri artık hissedemiyordunuz gibi düşünelim. Bununla alakalı artık yenilenme sürecine girmişsiniz ve eşinizle alakalı da, eğer evliyseniz tabii ben eş kart olarak görüyorum. Eşinizle alakalı da işte bu zorlu süreçten sonra aslında yaptığı çok büyük bir hata yok ama belki sizi birazcık üzmüş olabilir. Bununla alakalı kendisi telafi etmek isteyecek diye görüyorum arkadaşlar. Bu arada beklediğiniz bir kişi varsa, geçmişten beklediğiniz bir kişi varsa bu çıkmış. Çok fazla nazar enerjisi var arkadaşlar. Yani bu kişi size döndüğü zaman bu kişiyle evet başta biraz iyi bir süreç geçirebilirsiniz ama sonrasında valide ve süpürgenin gelmesi burada bu ilişkinin devam edemeyeceğini veya hayatınızda bu kişi varsa, eğer çok fazla tartışma yaşıyorsanız, çok fazla birbirinize odaklanamadığınız bir ilişki içindeyseniz bu ilişki biraz tartışmalara gebe diye gösteriyor deste. Evliyseniz zaten sorun yok ama geçmişten dönüş bekleyen arkadaşım varsa yine geçmişten dönüş olursa bu kişiyle tartışmalar yaşanacaktır ya da evli değilseniz bu kişi hayatınızdaysa ilerleyen süreçte böyle bir durum söz konusu olabilir. Evet Başak Burcu arkadaşım, bugünlük yorumum bu kadar.
Yeni açılımlarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı sakın unutma. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Merhabalar sevgili Terazi burcu arkadaşım. Şimdi haritana bakalım. Bu hafta seni neler bekliyor? 28 Mart 3 Nisan haftasından bahsediyoruz. Şimdi haritanın genel potansiyeline bakalım. Ay nerede? Ay 5. evde. Yani senin çocuklarınla alakalı, aşk hayatınla alakalı, yatırımlarınla alakalı bazı süreçlerin var. Odak noktan orada görünüyor. Ve Satürn'le ayın çok yakın olduğunu görüyoruz. Yani burada bir sonlanma olabilir. Bir şeyi bitiriyor olabilirsin. Ve bu da 8. evinde alakalı olabilir. Yani senin işle alakalı ya da kredilerle alakalı, ödemelerinle alakalı veya mirasla alakalı bazı sonlanmaların var sevgili arkadaşım. Şimdi Venüs'ün burada Satürn'le yan yana olduğunu görüyoruz. Venüs senin kişisel gezegenin. Yani bir konuda sen kendi kararını veriyorsun. Yani bu her konuda olabilir. Venüs özellikle senin dış görünüşün olabilir, maddi kaynakların olabilir ki ben maddi olduğunu düşünüyorum. Burada borcun bir sonlanması da söz konusu olabilir ama zorla yani zorlayıcı bir şekilde. Belki aniden bir borç çıkması da söz konusu olabilir burada. Veya iş yerinle alakalı bazı sıkıntılı süreçler olabilir ki Mars da orada. Mars senin 2. evinin yöneticisi. Aynı zamanda Mars şeyi de yönetiyor. Senin 7. evini de yönetiyor. Belki eşinin işiyle alakalı da bir sonlanma ya da bir sıkıntı yaşanabilir bu dönemde. Bunun dışında bakalım Merkür 7. evinde. Merkür'ün çok güzel açıları var. Merkür senin hangi evin oluyor? Bir bakalım bir saniye lütfen. 12. evin. Yani sağlıkla alakalı. Belki burada bir sorun vardı. Sağlıkla alakalı. Burada bir şifalanma dönemi olabilir veya ruhsal anlamda bir yenilenme olabilir. Burada yeni bir başlangıç görüyorum ben yani. Yeni bir durum söz konusu. Yeni bir haber alabilirsin. Eşinle alakalı, eşinin sana duyurduğu bir haber olabilir burada. Güneş Aslan'ın yöneticisi. Yani senin kariyer kazançların, sosyal çevrenle alakalı bir gündemin olabilir bu dönemde ki zaten 1 Nisan'da bir yeni ay oldu. Şiron'la beraberdi maalesef. Yani biraz sıkıntılı bir süreç. Yani belki zorla yapacağım bir durum. Belki zorla bir evlilik demek istemiyorum ama ortaklık gibi düşünelim bunu. İşte ortak olmalıyım ki bu borcu ödeyeyim gibi. Mesela bunu böyle düşünebilirim en fazla buradan. Böyle bir gündem yaşamış olabilirsin bu hafta. Şimdi güzel açılara gelirsem. Şimdi Güneş'in burada Plüton'la çok güzel bir açısı var. Yani bu belki bir ev alıyorsun. Borçlanarak alıyorsun. Olabilir arkadaşlar. Demek ki burada köklü dönüşümü nerede yaşıyoruz biz? 4. evde yaşıyoruz. 4. evde Plüton var. Plüton neyin yöneticisi? 2. evin yöneticisi. Yani belki işinle alakalı bir taşınma söz konusu olabilir ya da eşinin yeni bir gündemi olabilir. Veya evlilik kararı veriyorsun ve işini değiştirmek zorunda kalıyorsun gibi. Bunu böyle de yorumlayabiliriz. Bunun dışında bakalım başka ne var burada. Jüpiter'in burada güzel açılarını görüyoruz. Neptün'le beraber burada Plüton'a çok güzel bir açı yapmış. Jüpiter Yay burcunun yöneticisi arkadaşlar. Kısa yolculuklar, eğitimler, sözleşmeleri de kapsıyor. Demek ki belki de yeni bir işe mi giriyoruz acaba? Ki bu köklü dönüşüme sebep olacak bir şey zaten. Farklı bir işe geçmek şeklinde de bunu yorumlayabiliriz. Bir anlaşmanın yapılması söz konusu olabilir. Çünkü Merkür de anlaşmaları, sözleşmeleri, imzaları gösteriyor. Yani bu hafta ya siz bir evlilik kararı veriyorsunuz ya işinizi değiştiriyorsunuz ve belki de bir taşınmaz alıyorsunuz arkadaşlar. Borçlanarak yani biraz zorlu bir süreç ya da borcunuz var ve onunla alakalı artık bir kapanma sürecine geçiyor olabilirsiniz. Aşk hayatınızı biraz daha irdelersek burada aşk hayatıyla alakalı biraz sıkıntılı bir süreç var demiştik. Zaten Satürn de kendi evinde olduğu için
Ve aynı zamanda Oğlağın da yöneticisi olduğu için yani yine 4. evle alakalı. Yani belki de zorlu bir evlilik süreci, evlenme süreci. Seviyorsunuz ama bir türlü parasal sıkıntılardan dolayı evlenemiyorsunuz. İşte bu süreçte zorlanarak da olsa bir şeylerin tamamlanması söz konusu. Ve ayrıca burada Satürn'le Venüs'ün yan yana olması, kavuşmuş olması, burada bir beraberlik olursa sonsuza kadar gider demek. Çünkü Satürn orada tutkal görevi görüyor arkadaşlar. Yani güzel bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi deste açılımımıza geçelim. Denge kartı. Evet, bir konuda artık dengelenme, işbirliği ve burada bir beraberlikten de bahsedebiliriz. Belki bir ortaklı iş yapacağız bu dönemde. Su dörtlüsü. Aslında biz bunu kaçırdığımızı düşünmüşüz. Bu parasal fırsatı. Bir para da söz konusu burada sevgili arkadaşlar. Kaçırdığımızı zannettiğimiz bir paranın burada gündeme gelmesi söz konusu. Bir beraberlik, bir ortaklıktan bahsedebiliriz burada. Dünya kartının gelmesi yurt dışı olaylarını da simgeliyor. Belki yurt dışı ile alakalı bir gündeminiz olacak sizin. Bir taşınmanız bile söz konusu olabilir. Bir destek alacağınızı görüyorum ben. Bir profesyonel bir destek alınacak burada. Çok sağlam temelleri olan bir işten bahsediyor. Bu da bahar ayları bitmeden olur diyor. Bir evlilik de söz konusu olabilir aynı zamanda. Bununla alakalı resmi işlemlerin olacağını gösteriyor. Aynı zamanda gerçekten bakın, geçmişte kalan ama kaçırdığımızı düşündüğümüz bir fırsatın bize dönmesi söz konusu. Bu aynı zamanda mirası da gösterir. Belki sizin kafanızda vardı bu miras ama gelmiyor artık dediğiniz bir durum bu dönemde size gelebilir. Çünkü hak edişiniz olarak çıkıyor. Evet, bir kağıt haberi var. Burada bir resmi işlemlerin olduğunu görüyorum ben. Yani işle alakalı profesyonel bir destek, bir teklif ve imza söz konusu arkadaşlar. Burada evlilikle alakalı kartlar çıktı. Belki bir evlilik söz konusu olabilir bu dönemde. Aynı zamanda bir toplu paranın gelebileceğini görüyorum. Özellikle mirasla alakalı bir prim ya da bilmiyorum, toplu bir paranın söz konusu olacağını söylüyor deste. Şimdi aşk yorumumuzu yapacağız. Bir geçmişten dönüş gördüm ama bakalım aşk yorumunuzda ne çıkacak? Sevgili Terazi burcu arkadaşım. Toprak kraliçesi. Evet, çok fazla zaman ayıramadığınız bir partneriniz olabilir veya bu kişi siz olabilirsiniz. Yani ilgisiz kalmış gibisiniz sanki. Ve olaylar çok hızlı gelişiyor aslında. Yani bir sürü şey oluyor. Aile hayatınız varsa bu aile hayatınızı etkiliyor. Ama ilgiyle alakalı bir takım sorunlar var gibi görünüyor. Toprak yedilisi, verdiğiniz emekleri alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu konuda hayıflanıyor olabilirsiniz. Ve şansınızın bir türlü dönmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Bir türlü evlenemiyorum, bir türlü benimle olan ilişkisini düzeltmiyor gibi bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Burada kalbinizin kırık olduğunu görüyorum birazcık aslında. Aslında duygu bağınızın çok yüksek olduğunu görüyorum. Bu arada geçmişten dönüş bekleyen arkadaşlarım geçmişten dönüş alacaklar olarak çıkmış. Eş kartlar çıktı. Aile hayatı olan arkadaşlarım için burada bir ayrılık söz konusu olduysa eğer bu yansımış kartlara. Burada çok fazla nazar enerjisi var. Çok fazla kuru gürültüden dolayı aslında bu ayrılık gerçekleşmiş olarak çıkıyor. Ama bahar ayları bitmeden bir geri dönüş alacağınızı görüyorum ben. Tekrar bir konuşma olabilir aranızda. Engellerin yıkılması, tekrar bir kavuşma ve hayırlı bir şekilde ilişkinin devam etmesi söz konusu arkadaşlar. Bu arada evli olan ve ayrılık yaşamamış olan arkadaşlarım varsa ilişkide düzelmeler olacaktır şeklinde gösterdi destemiz. Evet sevgili arkadaşım,
Yeni açılımlarda tekrar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı sakın unutma. Bildirimleri aç. Yeni yorumlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşım. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün yeni haftayı konuşuyoruz. 28 Mart 3 Nisan haftası. 1 Nisan'da bir yeni ay olmuştu biliyorsun Koç burcunda. Belki işle alakalı, günlük rutinlerinle alakalı yeni bir başlangıç yapmak gerekti. Ya da sağlıkla alakalı bir gündem oluştu. Bu konuyla alakalı bazı gelişmeler oldu diye düşünebiliriz. Fakat bu yeni ayın aldığı açılara bakmanı istiyorum. Özellikle Şiron'la kavuşum halinde olduğu için belki de sağlık anlamında bir sıkıntı yaşadın. Ama buradan çok güzel bir destek geldi. Plüton'dan gelen desteği görmeni istiyorum. Belki kardeşlerinden, yakın çevrenden bir destek aldın. Bu aynı zamanda Akrep'in modern yöneticisi olduğu için kişisel olarak seni çok rahatlatan bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Şimdi başka nasıl bir güzel destek var görelim. Burada Yay burcunun yöneticisi burada 5. evde. Yani Yay burcu senin 2. evini yönetiyor. Belki parasal bir destek aldın ya da hobi olarak yaptığın bir işle alakalı büyük bir şey kat ettin diyelim. Yani büyük bir ne kat ettin? Yol kat ettin diyelim. Evet, buldum sonunda. Burada güzel bir gelişme olabilir. Ayrıca çocuklarınla alakalı da güzel gelişmeler olabilir. Bu arada ben yani çocuğun varsa eğer gözünün önünden ayırmamanı tavsiye ediyorum. Burada gözünün önünden kaybolabilir vesaire. Ben öyle uyarmak istedim seni. Şimdi 4. evinde yoğunluk. Burada 4. ev konularıyla alakalı biraz zorlanma var. Eşinin ailesiyle ya da yaşadığın yerle, aile büyükleriyle alakalı bazı zorlanma durumları var. Belki senin günlük rutinlerini bile etkileyecek. Belki sağlık problemi, Allah korusun. Ya da eşinle alakalı, eşinin sağlığıyla alakalı biraz zorlu bir süreç olabilir diye görünüyor sevgili arkadaşım. Ay senin 9. evini yönetiyor. Belki yurt dışı ile alakalı bir gündem var ve bu konuyla alakalı da zorlu bir süreç olabilir. Yani biraz kendini aniden gelen haberlerden dolayı, ani durumlardan dolayı biraz sıkıntıda hissedebilirsin. Parasal anlamda Merkür'e bir bakalım. Jüpiter'i zaten söyledik, güzel. Merkür senin 6. evinde. Yani burada yeni bir gelir kapısı. Belki miras konularıyla alakalı bazı gelişmeler olabilir. Bir duyum alabilirsin. Günlük hayatını etkileyecek şekilde bazı şeyler olabilir. Bu dönemde ayrıca spora da başlayabilirsin. Günlük hayatında bir şeyleri değiştiriyorsun köklü olarak. Özellikle 3. ev konularıyla alakalı köklü değişimlerin var. 3. ev konularımız neydi? Eğitimler, kısa yolculuklar, yakın çevre mesela olabilir. Belki iş yeri değişiyor ve sen yakın çevreni bu sayede değiştiriyorsun. Bu da çok mümkün görünüyor. Kariyer anlamında bakarsan zaten yeni bir şeye başladığın görünüyor sevgili Akrep. Burada Güneş de 6. evde. Yani burada yeni bir anlaşma da yapabilirsin olarak görülmüş. Venüs burada sıkıntılarda dedik. Yani eşle alakalı birazcık kopma durumları olabilir. Çünkü Satürn'le burada kavuşmuş halde burada biraz dikkatli olmanı öneririm. Sevgili arkadaşım, bu da seni psikolojik olarak da rahatsız edebilir. Hem kariyer hem psikolojik olarak. Yani çünkü burada biraz zorlayıcı durumlar var. Sevgili Akrep. Belki eşinin işiyle alakalı ya da senin kariyer hayatınla alakalı da, çünkü parayı da yönetiyor bu. Zorlu süreçlerde olabilirsin bu dönemde. Peki deste açılımımıza geçersek. Bakalım Akrep'i neler bekliyor bu hafta? 28 Mart 3 Nisan haftası seni neler bekliyor? Evet, hayal ettiğin bir şeyler var. Ve bu alanda belki hayalin için uğraşıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bu alanda beklemediğin kazançlar karşına gelebilir. Burada bir destek alacağını görüyorum ben. Yani yol kartı var ama bu yola mı gidemiyorsun acaba? Yol kartı ters geldiği için sanki o
bir yol kat etmen gerekiyor ve bu çok yavaş oluyor da olabilir ama bununla ilgili çok ciddi bir destek alacaksın olarak çıkmış. İmparatoriçe, evet, burada biraz verimsiz hissettiğim bir dönemdesin. Ama bunun devamı gelecek diyor. Yani burada yeni bir işe girmekse mesela bu, evet yol mesafesi var gidemiyorum gibi düşünebilirsin bu dönemde. Ama ben toprak üçlüsü gördüğüm için burada yani bu beklediğin olayın gerçekten doğru bir olay olduğunu, gerçeği yansıttığını görüyorum daha doğrusu. Eğer bu bir mirassa mesela miras kartı geldiği için mirassa mesela bunun gecikmeli de olsa geleceğini gösteriyor deste. Aynı zamanda sağlıkla alakalı bir durumsa bu. Yine bu alanda bir kutlama var, bir iyileşme söz konusu. Aynı zamanda senin parasal olarak uğraştığın, hobi olarak uğraştığın daha doğrusu bir şeyleri gelir kaynağı haline getirmeye çalışıyorsan burada da çok güzel sıçramalar olacak diyor. Ve para kartını görmeni istiyorum. Yani toplu bir para var sana. Belki ayrı kaldığın, yapamadığın bazı şeyleri, işleri bu dönemde artık fırsat olarak görebilirsin karşında. Yani zaten bu olmaz ki dediğim, bu iş olmaz ki dediğim bir durum varsa, başvurdum ama o iş olmaz dediğim bir durum varsa bu dönemde bunun gerçekleştiğini görebilirsin ve şifa geliyor gerçekten. Güneş kartının gelmesi burada zaten hayırlı kapıların açılacağını göstermiş. Ayrıca bir destek alacağını söylemiştim. Çok profesyonel bir kişiden, belki üst kademe bir kişiden bir destek alacaksın ve sıkıntılarını ardına alacaksın sevgili Akrep Burcu. Duygusal hayatın için bakalım. Akrep Burcu arkadaşım. Evet, bir şeylere uğraştım ama boşuna mı uğraştım diyorsun sanki. Duygusal hayatınla alakalı. Bir destek görmek istiyorum senden diyorsun karşı tarafına, yani partnerine. Ve bu desteği göreceksin. Burada çok güçlü olacağını görüyorum ben. Yani karşı tarafa belki de çok güçlü bir şekilde görüneceksin bu dönemde. Sevgili Akrep Burcu. Burada evlilikle alakalı mesela ya evlenelim ya ayrılalım artık. Kesin ve net bir çizgi koymaktan bahsediyor. Burada güzel bir gündem var aslında. Yani bir resmi evraklarla alakalı da güzel bir gündem var. Belki partnerinle evlenmeye karar veriyorsun bu dönemde ve evlilik gerçekleşiyor da olabilir. Deve kartının gelmesi artık çok fazla sabretmekten kaynaklı bir patlama yaşayabileceğini gösteriyor. Su onlusu ve dileklerine kavuşuyorsun sevgili Akrep Burcu, ama düşmanın var. Düşmanına çok dikkat et. Şimdi detaya geleceğiz. Bakalım bu düşman kimmiş? Evet, bir destek aldığını söylemiştim. Bir bayandan düşmanlık görebilirsin aynı zamanda. Sabrettiğin bir konu aslında bu su onlusu senin duygusal hayatında sabrettiğin birçok konu var. Ve bu bir mutlu sonuca bağlanıyor. Bağlanıyor ama aynı zamanda düşmanın da var. Belki çocuğun bile var veya bu konuda bir hayalin var. Yani bebek sahibi olmak gibi mesela bir hayalin varsa evet bu hayalin gerçekleşecek senin, veya evlilikle alakalı bir hayalin varsa da bu da bu haftalarda gerçekleşecek olarak çıkmış. Ama şu düşmana dikkat etmeni istiyorum senden sevgili Akrep Burcu. Sana hiçbir şey engel olamayacak zaten, öyle gördüm. Sen istediklerini yapacaksın. Yalnızca o düşmana birazcık dikkat etmeni tavsiye ediyorum senden. Şimdi evet, haritayla alakalı yorumlarımızı yaptık. Abone olmayı sakın unutma. Yeni yorumları görebilmen için, sana ulaşabilmem için bildirim zillerini de açarsın. Evet, tekrar görüşürüz arkadaşım. Hoşça kal.
Merhabalar sevgili arkadaşım, sevgili yükselen yay burcu arkadaşım, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün yeni haftayı konuşuyoruz. 28 Mart 3 Nisan haftası. Bakalım seni nasıl gündemler bekliyormuş. Haritanı görüyorsun. Ayın nerede olduğuna bakalım. 3. evinde. Yani burada bir gündem var yakın çevrenle alakalı ve burada Uranüs'te bir kare söz konusu olduğu için belki iş hayatınla alakalı, günlük rutin hayatınla alakalı ciddi bir gerilim söz konusu olabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Belki seni sıkıştıracaklar yani bir konuda. Bu da ne konusunda olabilir? Belki eğitimle alakalı olabilir, kısa yolculuklarla alakalı olabilir, yakın çevre ilişkileriyle alakalı olabilir sevgili arkadaşım ya da iş yerindeki iletişiminle alakalı olabilir. Yeni bir işe girmek söz konusuysa mesela bu dönemde burada biraz zorlanabilirsin veya girdiğin iş yerinden çıkman zor olabilir. Çünkü Satürn orada görüyorsun. İkinci evinin yöneticisi üçüncü evinde. Bu durumda yani belki de orada takılı kaldım bir türlü çıkamıyorum diyebilirsin. Keşke bu imzayı atmasaydım diyebilirsin mesela. Veya yani bu tür bir şey gelebilir başına. Hiç endişelenme çünkü Plüton'un orada çok güzel bir desteği var. Şimdi şurayı bir irdeleyelim. Venüs biliyorsun hem Terazi burcunun hem de Boğa burcunun yöneticisi. İş konularına alakalı bir durum var bir kere onu söyleyeyim sana. Bir de Terazi burcuna bakalım. Terazi burcu senin hangi evin? 11. evin. Yani kariyer kazançları, büyük umutlar, hayallerle alakalı durumda bile seni sıkıştırıyor bu konu. Hem kariyer kazançların hem de iş kazançları, iş, günlük rutinlerin, sağlığın mesela bu konular. Sağlık da olabilir tabii çünkü Akrep senin 12. evin ve Boğa da senin 6. evin. Yani sağlıkla alakalı bazı durumlarda olabilir diye göstermiş. Aynı zamanda Mars senin 5. evinin yöneticisi. Belki 5. ev konularıyla alakalı da birazcık zorlanma yaşayabilirsin. Aşk hayatın, çocukların, yatırımların bu konular olabilir. Şimdi bakalım. Ay Yengecin de yöneticisi biliyorsun 8. ev. 8. ev borçlar, miras ya da kredilerle alakalı bir süreç. Yani belki borçları ödemek konusunda da zorlanıyor olabilirsin. Çalıştığın yerden kazandığın para bunları ödemeye yetmiyor olabilir mesela en basit anlatımıyla. Şimdi 4. evine baktığımızda da 4. evinde Jüpiter var. Jüpiter senin zaten yönetici gezegenin ve sana öyle bir şans veriyor ki. Yani köklü bir dönüşümü hazır ol bir kere. Yani iş anlamında mesela şu ayrılamıyorsun dediğim olay var ya. Belki bu dönemde bundan kurtuluyorsun. Köklü bir dönüşüm sağlıyor sana. Çok güzel. Ve ayrıca Plüton Akrebin de modern yöneticisi olduğu için burada psikolojik anlamda çok rahatlayacağın bir süreç bekliyor seni. Bir de 5. evinde aslında gündem var. Merkür 1 derece Koç burcunda. Merkür neyi yönetiyor? 7. evi yönetiyor ve İkizler burcunu yönetiyor sevgili arkadaşım. Dolayısıyla belki de burada bir evlilik kararı da veriyor olabilirsin aynı zamanda. Belki de yeni bir işe de giriyor olabilirsin. Çünkü Başak'ı da yönetiyor biliyorsun. Belki işte o hobi olarak yaptığın şey artık senin gerçek gelirin olacak. Tek gelirin, sabit gelirin olacak gibi düşünelim. Burada yeni bir başlangıç var. Veya en basit anlatımıyla da yeni bir ilişkiye başlamak ve bu ilişkiye artık yeni bir evreye taşımak söz konusu olabilir. Güneşe bakalım. Güneş. Aslan burcunun yöneticisi biliyorsunuz. Aslan burcu senin 9. evin. Yani uzun yolculuklarla alakalı veya yurt dışı ile alakalı gündemler olabilir. Bu alanda alakalı belki yurt dışında çalışacaksın, orada eğitim alacaksın. Böyle bir gündemin de olabilir. Bu biraz seni zorlayacak. Evet 1 Nisan'da bir yeni ay oldu. Şiron'la kavuşum halinde oldu. Belki bu konuda bir yara aldın. İşte bu hobilerinle alakalı, aşk hayatınla alakalı diyelim. Maddi olanaklarınla alakalı, yatırımlarınla alakalı bir yara aldın. Evet şimdi bunun toparlama zamanı geliyor. Çok nefis desteklerin var. Özellikle aile konularından çok güzel destekler alıyorsun. Çok şanslı gidiyorsun.
Hiç merak etme. Şimdi deste açılımına geçiyorum. Bakalım yükselen yay seni ne bekliyor 28 Mart'ta? Bir kere sezgilerini çok dinlediğini görüyorum bu dönemde. Yani sezgiselsin. Bir şeyleri hissediyorsun. Özellikle bir şeyin kurulması, aile köklerle alakalı bir şeyler var. Kafan karışık hala. Kendini toparlayamamış görünüyorsun. Belki bir taşınma gündemin olabilir bu dönemde. Fakat bu fevri bir karar olacaktır diyor. Fevri kararlar verme diyor. Ve yılan kartı burada sana zarar verebilecek bir kişiden bahsediyor. Şimdi yer değiştirmeyi düşünüyorsan bu konuda çok şanslısın. Bir kere ama bir düşmanın var. Buna dikkat etmen gerekiyor. Bir evlilik de yapıyor olabilirsin arkadaşım. Yani burada yol mesafesi söz konusu olabilir. Ya da daha çok yolumuz var dediğim bir olay senin kafanı karıştırıyor olabilir. Yani birden bir karar veriyor olabilirsin. Bu engelleri tek tek aştığını görüyorum ben hayatında. Özellikle beklediğim bir şifa, yani bir atılımınla alakalı, işinle alakalı bir şey bekliyorsan bu dönemde gerçekleşecek. Çok ciddi bir destek alacağını gösteriyor deste. Ayrı kaldığın biriyle bir kavuşma söz konusu. Yani ondan ayrı kaldığın için üzülüyor olabilirsin. Veya birilerinden ayrıldığın için bu dönemde üzülüyor olabilirsin. Ama her şeyin senin hayrına olduğunu bil. Burada çok hayırlı kapılar var önünde. Bir yer değişikliği olabileceğini gösteriyor deste şu anda. Farklı kararlar vereceğini görüyorum bu hafta ben. Bakalım hayırlısı olsun. Artık yorumlarda da görüşürüz. Şimdi duygusal hayat için bakalım neler var. Duygusal hayatında hava sekizlisi. Burada çok kafan karışık. Yani içine dönmüşsün. Sanki kendi içine gömülmüş gibisin. Bir ilişkiye başlayamamak ya da var olan ilişkide bir adım ileri gidememek söz konusu olabilir. Hava 9 gerçekten sabrettiğin bir konuda artık umudun tamamen kaybettiğini gösteriyor. Toprak uşağı. Yani o haber bir türlü gelmiyor diyorsun. Burada bekliyorsun sanki. Ama sonunda geliyor. Bak, burada birlik kartının çıkması, engellerin yıkılması, dağ kartının ters gelmesi burada. Engellerin yıkılması, yani ortadan kalkması daha doğrusu. Aslında umudunu da yitirmişsin ama bu konuda sana haber geliyor. Bitmiş bir ilişki. Belki hayatında birisi bile var şu anda. Ama bu haber sana geliyor. Bu bir umutmuş senin için. Çok umut etmişsin onu. Ani bir haber gelecek sana. Ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olaylar. Çok da merakla beklediğim bir durummuş aslında. Yani burada çok sürprizlerle karşılaşabilirsin aniden bir haberle. Bir türlü değer görmedim, başkasına gitti dediğim bir kişi var mı hayatında? Daha önce yaşadığım bir ilişkiden bahsediyorum. Burada bir evlilikle alakalı değil de sanki eşler değil ama burada ayrılık yaşamış bazı arkadaşlarım varsa bununla alakalı bir birleşme görüyorum arkadaşlar. Daha çok böyle, yani evliyseniz bile çok kafalar bir değil gibi ve bu artık bu konuyla alakalı bir çözüm yoluna varıyorsunuz diye yorumlayabilirim bunu. Ama bir geri dönüş, sizi şaşırtacak bir geri dönüş olduğunu gösteriyor deste sevgili arkadaşım, sevgili yay burcu arkadaşım. Kanalıma abone olmayı sakın unutma, bildirimleri aç. Yeni yorumlarda tekrar görüşelim, tekrar analiz yapalım seninle. Şimdilik kendine çok iyi bak, hoşça kal. Merhaba sevgili Oğlak Burcu, nasılsın? Umarım iyisindir. Şimdi yeni haftayı konuşuyoruz. 28 Mart, 3 Nisan haftasında bakalım seni nasıl gündemler bekliyor. Özellikle parasal gündemler. İkinci evindeki yoğunluğu görüyorsun. Parasal gündemler neyle alakalı? Özellikle 5. ev, yani yatırımlarla alakalı bir zorlanma süreci olabilir senin için. Ay aynı zamanda
Yengeç burcunu da yönettiği için belki onunla alakalı da, eşinle alakalı da ya da ortağının parasıyla alakalı da bazı gerilimli süreçler olabilir. Bunun dışında Koç senin 4. evini yönetiyor. Evle alakalı parasal gündemler sıkıntıya sokabilir. Seni çocuğuna yaptığın harcamalarla alakalı ya da normalde yaptığın harcamaların biraz aşırı kaçması. Bunlar senin canını sıkıyor olabilir. Tabii buranın 5. evinin yöneticisi de 2. evde olduğu için belki yatırımlardan kazanç elde ediyorsun bu dönemde. Bununla alakalı bir sonlanma, bir tamamlanma evresi de olabilir. Venüs aynı zamanda teraziyi de yönettiği için senin 10. evini de etkileyecektir. Belki işinle alakalı bir durum, yani bir bitiş ya da bir zorlanma etkisi olabilir sevgili arkadaşım. Şimdi kovanın yöneticisi zaten burada olduğu için yani iş olarak belki seni etkileyecek bazı durumlar olacaktır. Ya da çocuğunla alakalı, çocuğuna yaptığın harcamalar mesela bunlarla alakalı bir zorlu süreç bekliyor seni. Ama şimdi bu Plüton'u görmeni istiyorum. Plüton'un çok güzel açıları var. Hem 4. evine hem 3. evine çok güzel açıları var. Yani yeni sözleşmeler yapabilirsin burada. Ve bu senin için Yay burcunun yöneticisi olduğu için psikolojik olarak seni çok rahatlatacak bir durum olabilir veya uzaklara taşınabilirsin. E, Merkür nerede? 1 derece Koç burcunda, yani senin 9. evinin yöneticisi burada. Yani belki yurt dışına da taşınıyor olabilirsin bu dönemde. Bir eğitim de alıyor olabilirsin sevgili Oğlak burcu. Ve aynı zamanda ikizleri de yönettiği için 6. evle alakalı, yani günlük rutinlerin işte bunlarla alakalı veya sağlık problemin varsa bunlarla alakalı köklü değişimler, dönüşümler söz konusu olacaktır. Ve 8. evinin yöneticisi de burada 4. evde olduğu için bu belki de bir mirastır yani. Çünkü 4. ev ve 8. ev mirası da gösteriyor. Burayla alakalı, belki mirasla alakalı 1 Nisan'da bir yeni ay olmuştu biliyorsun. Şironlu bir yeni aydı. Belki onunla alakalı sıkıntılı bir süreç oldu. Miras paylaşımı vesaire, işte parasal konularda. Ama aynı zamanda buradan çok güzel bir gelişme olacağını da gösteriyor. Plüton aynı zamanda Akrep burcunun yöneticisi biliyorsun. Belki kariyer kazançların, büyük paralarla alakalı güzel durumlar, sosyal çevreyle alakalı köklü dönüşümlerin olacağını da gösteriyor olabilir bu haritaya göre. Tabii sen kendi haritana göre bunu nereden etki alacağını daha net görebilirsin sevgili Oğlak. Şimdi desteğe soracağız. Bakalım Oğlak burcunu bu hafta ne bekliyor? Su ikilisi. Burada bir affetme, bir ortaklık ya da bir uzlaşma, bir tokalaşma söz konusu. İş anlamında olduğunu düşünüyorum. Belki bir sorun yaşandı. Gereksiz konuşmalardan dolayı. Yani belki yalan haberler ya da yanlış anlaşılmaktan dolayı sorunlar yaşanmış olabilir. Burada iş anlamında bir yeni gelişme olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu ev hayatınızı da etkileyen bir gelişme olacak. Ve ikilemde kalacaksınız gerçekten. Yani bu şey de olabilir. İş konusunda ikilemde kalmak ama ev içerisinde de uzlaşamamaktan bahsediyor. Yani belki eşinizle uzlaşamayacaksınız diye gösteriyor olabilir. Evet, bunların olması gerekiyordu diyor. Yani kadersel bir dönem. Yani engel olamadığınız bazı süreçlerden geçmiş olabilirsiniz sevgili arkadaşım. Burada kişiler çok fazla. Bu iş çevreniz olabilir mesela. Burada çok müdahil olan kalabalık bir insan şeyi var, topluluğu var. Burada çok arada kaldığınızı görüyorum ben. Hatta bir düşmanlık da görmüş olabilirsiniz. Yakın çevrenizden olabilir bu kişi. Parasal anlamda güzel. Yani eve yani size daha doğrusu bir paranın geldiğini görüyorum. Ama bu parayla alakalı çok dikkatli olmanızı
söylüyor deste. Yani bu parayla alakalı, yani paranın etrafında çok insan var ve bu parayı korumanız gerekiyor. Yoksa hakkınız yenir diyor destemiz. Evet, duygusal anlamda bakalım neler var. Demek ki size paralar geliyor. Oğlak Burcu. Hadi bakalım. Yenilenme. O çok güzel. Belki burada evliliğinizle alakalı veya yaşadığınız ilişkiyle alakalı bir yenilenme süreciniz olacak arkadaşlar. Belki eşinizle alakalı tekrar gözden geçirmeniz gereken bir süreç olabilir. Yani belki bir özür dileyebilir sizden. Eskiden yani ayrıldığınız bir kişinin geri dönüşü de olabilir. Bir elinde çiçekle gelmiş olabilir dönemde arkadaşlar. Burada siz biraz çekimser kalabilirsiniz. Ama deste çok güzel enerji veriyor. Yani bu ilişki güzel gider diyor. Şimdi detaylara bakacağız zaten. Güneş kartı geldi zaten. Çok güzel. Ve eş kartlar. Yani bu ilişki olur. Gerçekten olur. Eğer bu dönemde böyle bir şey yaşarsanız gerçekten güzel gideceğini söylüyor. Bunun yanında eğer zaten ben evliyim diyorsanız, eşinizle aranızda bazı sürtüşmeler olduysa bu dönemde bu konularda arkada kalacak olarak göstermiş. Ve sizin ilişkinize burnunu sokan çok insan olmuş. Belki aile büyükleri de olabilir. Nazar değmiş yani gerçekten. Burada beklenen sonuca ulaşacaksın diyor. Hatta evli değilsen beni dinlediğinde bu ilişki bir imza ile sonuçlanır diye, taçlanır diye düşünüyorum. Çok güzel çıktı. Umarım her şey umduğun gibi olsun. Herkes gönlünün ekmeğini yesin diyorum ben. Evet, bildirimleri aç. Kanalıma abone ol ki yeni yorumlarda tekrar görüşebilelim arkadaşım. Şimdilik kendine iyi bak. Hoşça kal. Merhaba sevgili arkadaşım, yükselen Kova burcu arkadaşım. Yeni haftayı konuşuyoruz. 28 Mart 3 Nisan haftasını konuşuyoruz. 1 Nisan'da bir yeni ay olmuştu biliyorsun. Ve bu senin üçüncü evinde, özür dilerim. Üçüncü evinde oldu. Yani yakın çevreyle alakalı ya da eğitimlerinle alakalı, kısa yolculuklar, sözleşmelerinle alakalı bir alanda oldu. Burada belki biraz canın sıkıldı, yeni bir yola girmek zorunda kaldın. Böyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Şimdi haritana bakmanı istiyorum. Ya burada nasıl bir hücuma geçmek bu? Dördüncü evine, yani belki aile büyüklerine karşı bir hücuma mı geçtin? Ya da onlardan sana bir tepki mi geldi? Bu ne konuda olabilir? Yengeç burcuna bakalım. Bu ne konuda olabilir? Bir saniye. Ha, 6. evin. Yani belki şöyle bir şey olabilir. Belki aile büyüklerinin sağlığıyla alakalı. Çünkü orada Venüs de var, Satürn var. Belki sağlık probleminden kaynaklı ya da parasal anlamda bir şeyler olabilir bu dönemde. Çünkü burada Neptün burada ya, ikinci evde bir destek alıyorsun aslında. Psikolojik olarak rahatlatıyor bir şeyler seni. İşte buna karşı belki de bir patlama yaratılacak sana karşı. Veya işte karşılıklı, yani sen aileye karşı hücuma geçmiş olabilirsin burada. Mars da senin 3. evinin yöneticisi. Yani burada bir anlaşma, iş anlaşması veya yakın çevreden gelen bir destekle alakalı bir şey görebilirsin. Yani bir düşmanlık mı görüyorsun artık? Çünkü bunlar 12. evden geldi biliyorsun. Demek ki orada planlanan bir şey var ve artık gün yüzüne geldi ve sen de bunları gördün ve aile büyüklerine ya da yüklenmeye başladın gibi düşünebiliriz bunu. Mars aynı zamanda Akrebin yöneticisi, belki kariyer hayatında böyle bir şeyler oldu. Arkadaşlar, kariyer anlamında bir düşmanlık yapıldı sana. Bunu artık görüyorsun ve Plüton'dan destek alıyorsun. Yine iş yerinle alakalı bir otoriteden güzel bir destek alıyorsun.
Jüpiter yay burcunu yönetiyor biliyorsun. Yani kariyer kazançlarına alakalı farklı bir destek alabileceğini söyleyebiliriz bu dönemde. Merkür'e bakalım. Merkür de güzel bir açı alıyor çünkü. Merkür ikizler ve Başak'ın yöneticisi. Başak senin 8. evin, ikizler de 5. evin. Yani ekstra gelirler, yatırımlarla alakalı güzel bir süreçte olabilirsin. Yani bilinçaltının tamamen değiştiğini görebiliriz burada aslında güzel anlamda. Yani bu çok güzel. Belki uzaklara taşınmak olabilir. Venüs de burada, evet, zorlu bir dönem. Belki taşınmak istiyorsun, yurt dışından bir iş teklifi aldın. Bu konuyla alakalı engelliyorlar seni. Ama bu iş olur yani, ben sana söyleyeyim. Ve burada yaptığın her hareket kalıcı olacaktır. Çünkü Satürn burada tutkal görevi görüyor. Arkadaşım, buna dikkat etmeni tavsiye ederim. Bir de 3. evde senin 7. evinin yöneticisi var. Yani bir evlilik kararı da veriyor olabilirsin bu dönemde. Aşk hayatını söyledik mi? Evet, yeni bir ilişki belki başlangıç olarak olabilir bu dönemde. Yani tanıştığın birinin artık gerçekten duyurduğun bir dönem olabilir. Evet, şimdi deste açılımımıza geçelim. Bakalım yükselen Kova burcunu bu dönemde neler bekliyormuş? Ateş beşlisi. Oo, çok fazla rekabet var. Gerçekten bir mücadele içerisindesin ve çok fazla konuşmalar olduğunu görüyorum. Ee, Yani arkandan çok fazla konuşuluyor aslında. Belki yüzüne de konuşuluyordur. Burada bir rekabet ortamının olduğunu gösteriyor. Yani bir türlü işin içinden çıkamadığını görüyorum. Özellikle bayan figürlerden çok fazla darbe aldığını görüyorum. Ama bir şekilde sen bir çözüm yolu bulacaksın. Çünkü bu kaderin istediği bir şey. İşte bazı şeyleri yönetebiliyoruz, bazılarını yönetemiyoruz arkadaşım. Bir kişiden ciddi bir düşmanlık alabilirsin. Bu kişi ateş elementi, koç, aslan, yay burçlarından birisi olabilir. Bu da bir gerçeği öğreniyorsun yani. Senden saklanan bir durumu bu dönemde öğreniyorsun arkadaşım. İsfahan kartının gelmesi burada kadersel bir dönüm noktasındasın. Yani yanlış haberler, yanlış haberler duyabilirsin. Ya da bu dönemde o aldığın haberin yalan olduğunu öğrenebilirsin. Özellikle şifalandığım bir dönemde olduğunu söylemem lazım. Çok sıkıntı çektiğim bir konu var. İşte bu konuda artık bir temizlik evresindesin. Bu bir iş yeriyle alakalı da olabilir. Yani burada çünkü iş yeriyle bağlantılı kartlar da çıkıyor. Belki bir iş yerinde çok sıkıldın, çok bunaldın, çok sıkıntı çektirildi sana. Ve işte artık bu dönemde sen bu iş yerinden ayrılıp kendi iş yerini kuruyor da olabilirsin. Bu rekabet ortamından sen zaferle ayrılacaksın. Şimdi duygusal hayatın için bakıyorum. Yükselen Kova burcu bakalım. 28 Mart 3 Nisan. Su onlusu. Evet, burada biraz gecikmeli durumlar yaşıyor olabilirsin. Belki aile içerisinde huzurun kaçmış olabilir ya da bir türlü evlenemiyor olabilirsin. Ama burada şimdi çok güzel bir destek de alacağını görüyorum. Bu eşin de olabilir. Sen de yeni bir şey bulabilirsin yani. Yeni bir yol bulabilirsin. Yolun açık. Ateş kraliçesi. Burada yine kıskançlıklar, belki eskide kalan bir kişiyle alakalı bir nazar enerjisi olabilir bu. Yani bir şey yapamıyor ama canını da sıkacak mı? Sıkacak, evet. Çünkü burada adalet yerine geliyor arkadaşım. Yani senin hak ettiğin ilişki aslında hayatına giriyor demek istiyorum. Belki de bu kişiyle alakalı çok sıkıntı çekiyorsun şu anda. Boşanmak istiyorsun. Ve bu durum artık gerçekleşiyor olarak da yorumlayabiliriz. Burada bir başarı söz konusu çünkü. Yani çünkü karşındaki kişi hiçbir şey yapamıyor sana. Ve
Burada sanki çok da iyi niyetlerde olmadığını düşünüyorum. Bu arada geçmişten bir dönüş de alabilirsin. Sevgili arkadaşım, bazı Kova burcu arkadaşlarım da geçmişten dönüşler alacak. Ve burada sıkıntıların tamamen dağıldığını, eğer boşanmak istiyorsan, bir türlü kurtulamıyorum diyorsan bu hafta bu iş gerçekleşebilir. Geçmişten dönüş bekleyen arkadaşım varsa bu hafta geçmişten dönüş alabilirsin. Burada sanki bir süredir ayrılmışsınız da ne yaptığını ne ettiğini merak ediyormuş. Seninle ilgili haberler alıyormuş veya sen yapıyormuşsun bunu. Ama sonunda barışıyorsun yani bir şekilde. Demek ki duygu bütünlüğü var burada. Eğer zaten evliyim diyorsan eşinden bir haber, seni mutlu edecek bir haber gelecektir. Aranızda sık sık konuştuğunuz, ümit ettiğiniz bir durum varsa bu konuyla alakalı çok güzel bir haber alacağını söyleyebilirim sevgili arkadaşım. Sevgili Kova burcu arkadaşım, kanalıma abone olmayı sakın unutma. Yeni yorumlarda tekrar görüşelim. Şimdilik kendine iyi bak. Hoşça kal. Merhabalar sevgili balık burcu arkadaşım, nasılsın? Umarım iyisindir. Şimdi yeni haftaya bakacağız. 28 Mart 3 Nisan haftasını konuşuyoruz. Haritanı görüyorsun. Bakalım odak noktan nerede? Ay'a bakacağız. Yani Ay senin 12. evinde. Birazcık duygularında içe çekilmiş olduğun bir dönem olabilir. Kendini dinlediğin, kendinle çatıştığın bir dönem olabilir. Yani iletişimin daha çok içe yönelik görünüyor burada. Özellikle hangi konularda? 5. ev, belki çocuklarla alakalı olabilir. Hayattan keyif almakla alakalı sıkıntılı bir süreçte olabilirsin. Yatırımlarınla alakalı belki sıkıntılı bir süreçtesin. Aşk hayatınla alakalı da bunlar mümkün görünüyor. 2. evinin yöneticisi de burada olduğu için ben aynı zamanda bunun parasal konularınla alakalı da olduğunu düşünüyorum. Akrep burcunun yöneticisi aynı zamanda Mars biliyorsun. Belki 9. ev konularını da kafaya takmış olabilirsin bu dönemde. Venüs'e bakalım. Venüs de burada. Yani burada Venüs neyi yönetiyor? Boğa burcu değil mi? 3. evi yönetiyor. Yani iletişimin tamamen içe dönmüş durumda. Ve aynı zamanda 3. ev, yakın çevre, akrabalar bunları da yönettiği için sevgili arkadaşım, belki burada destek göremiyorsun. Bir şekilde bu senin canını sıkıyor ödemelerinle alakalı. Çünkü Venüs ödemelerini de yönetiyor senin. Zaten Satürn'le Venüs orada bir kavuşum halinde, bu desteği zaten alamıyorsun. Ve burada bir sonlanma enerjisi de var. Artık umudunu mu kesiyorsun bilemiyorum. Belki de burada artık bitirmek zorunda olduğun bir borç var. Bir yakın çevredeki bir iletişim probleminden dolayı belki bir bağ koparılıyor yani bu dönemde. Çok mümkün görünüyor. Fakat şimdi iyi açılara bakalım. Kariyer kazançlarına alakalı yeni bir yapılanma sürecindesin. Özellikle bu 9. evinle bağlantılı olabilir. Yani yurt dışından bir kariyer teklifi alıyor olabilirsin bu dönemde ve bu sana çok çok iyi gelecek gibi görünüyor. Çünkü Yay burcunun yöneticisi burada. Yay burcu senin 10. evin arkadaşım. Yani dolayısıyla belki de yurt dışında bir işe ya da yurt dışı ticaretle uğraşıyorsun veya akademik kariyerin var diyelim. Bu konularla alakalı çok güzel köklü bir dönüşüm sürecindesin zaten. Güneş de burada. 2. evinle alakalı yani yeni bir şeye başlıyorsun. Hatta Merkür de burada çok güzel bir açıda. Önce Güneş'e bakalım. Güneş 6. evini yönetiyor. Yani günlük rutinlerin de köklü bir dönüşüm var bir defa. Sağlıkla alakalı da bunu düşünebiliriz. Burada yeni bir tedavi yöntemi veya bir hastalığın şifa bulması ve sona ermesi olabilir. Merkür'e bakarsam, Merkür Başak Burcu'nun yöneticisi. Burada bir evlilik adımı atıyor olabilirsin. Bir de İkizler Burcu'na bakacağız. İkizler Burcu nerede? 4. ev. Yani burada ne düşünebiliriz? Bir ev kurmak, bir ev almak söz konusu olabilir. Bu da ne şekilde olabilir? İşte o istediğin krediyi alamıyorsundur, o desteği alamıyorsundur ama öyle bir şey olur ki bir para geçer eline ve o evi sen alırsın ya da o evliliği yaparsın gibi düşünelim.
Evet, balık burcu için gayet de güzel bir dönem. Bu arada arkadan konuşmalar, iş çevirmeler çok fazla olacaktır. Mars buraya geçtiği zaman, Venüs buraya geçtiği zaman gözler önüne serilecek. Zaten Ay önce buraya geçecek ve sen ilk sinyali alacaksın orada onun kim olduğunu. Göreceksin diye yorumlayabiliriz bunu. Şimdi bakalım deste neler söyleyecek. İnşallah en iyi süreçler seninle olsun. Bakalım. Hayal ettiğin bir durum, yani bu bir evlilik, bir parayla alakalı olabilir mesela. Hayal ediyorsun ama bir türlü olmamış bu zamana kadar. Hava sekizlisi. Kapana kısıldığın bir durum var. Kapana kısılmış hissettiğin bir durum var senin. Bu da senin hayat enerjini alıp götürmüş sanki. Yani çok da artık umut edemiyorsun bir şeyleri. Para konusunda iyi haberler var. Ve iş konusunda özellikle iyi haberler var sevgili arkadaşım. Kafanın karışık olduğu bir durumda artık bir netleşme söz konusu. Ve arkadan konuşmalar çok fazla. Bu hayalini kurduğun konuyla alakalı epey bir canın sıkılmış. Çok acı çekmişsin. Parayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi kaybettim zannetmişsin. Ya da bir paran mı çalındı? Bir hakkın mı yendi? Böyle bir konu var. Ama bu hakkın sana geri döneceğini görüyorum. Düşmanlık yapan iki kişi görüyorum. Bir bay, bir bayan. Burada senin yeni kuracağın bir anahtar çıkmış çünkü. Bir taşınmazla alakalı bir ev ya da bir hak edişle alakalı sanki sana çelme takılmış zamanında ve sen bunu yeni görüyor olabilirsin. Ama burada hak edişlerin var kesinlikle. Özellikle bir konunun sen elinden alındığını, artık onu kaybettiğini düşünüyorsun ama o iş öyle değil. Güven bana. Burada çok güzel bir destek alacaksın. Üç kişinin ayağına çelme takması var burada. Belki üçten fazladır. Ben 4 sıralık bir açılım yaptığım için bunları görüyorum şu anda. Ama özellikle bir eril enerjiden, bir erkek figürden sen destek alacaksın bu konuyla alakalı. Şimdi duygusal hayatımız için bakalım. Bakalım balık burcu seni neler bekliyor. Toprak beşlisi. Para konusunda biraz sıkılmışsın. Belki para konusunda bir engellemeyle karşılaştın. Yani bu da ev hayatında birazcık etkilemiş görünüyor. İş konusunda da aslında bir şeyler var burada çıkan ama burada daha çok evle alakalı bir şeyler görünüyor. Yani burada sanki duygusal manada birazcık eksiklik hissetmiş olabilirsin. Daha çok herkes kendi işine yönelmiş olabilir ev içerisinde. Yani duygusal bütünlük şu anda sağlanamıyor olabilir arkadaşlar ama yaşadığınız ilişki neyse, yani evliyseniz zaten bu tamam. Yani böyle olması gerekiyor da eğer flört evresindeyseniz biraz resmiyet de girmiş olabilir araya. İşte buna dikkat etmek gerekiyor. Diyecektim ki hafta sonuna doğru işte bunu fark edip daha bir yakın temas, yakın iletişim kurulabilir diye görünüyor. Çok fazla değer veriyorsunuz birbirinize ve burada bazı tartışmaların da olduğunu görüyorum partnerle aranızda. Burada biraz huzur kaçmış ama bu toparlanacak hafta sonuna doğru. Bir şeyler öğreniliyor ve belki de bu dönemde bir evlilik kararınız var ama bir türlü hayata geçirememiş olabilirsiniz. Sanki size karşı duran insanlar da varmış gibi bu konuyla alakalı bir bayan, belki aile büyüklerinden olabilir bu kişiler. Sanki bu imzayı atma, evlenme der gibiler. Ama siz bunu yapacak mısınız? Bir bakalım. Yani kalbiniz de kırılmış gerçi ama biraz sıkıntı da çekmişsiniz. Belki yalan haberler de duydunuz partnerinizle alakalı arkadaşlar. Yani gözünüz kulağınız açık olsun. Çünkü birazcık zaten şey olmuş.
Partnerinizle alakalı duyduğunuz, öğrendiğiniz şeylerden dolayı birazcık kalbiniz kırılmış olarak görünüyor. Ama çok da değer verdiğinizi görüyorum ben. Aynı zamanda partnerinizin de size çok değer verdiğini görüyorum. Bu haberlere aldanmayın derim. Çünkü duygusal anlamda gerçekten sağlam temelli bir ilişkinin olduğunu gösteriyor destemiz. Evet sevgili balık burcu arkadaşım. Bakalım sen duygusal hayatında neler yaşayacaksın? Yorumlarda yazarsan sevinirim. Ben de merak ediyorum hayatındaki gelişmeleri. Zaten her hafta görüşeceğiz bundan sonra. Bunun için sen de bildirimlerini açarsan sevinirim. Kanalıma abone ol, sakın kaçırma yayınları. Tekrar görüşürüz. Hoşça kal.